Isaac Newton, insanlık tarihindeki en radikal ve kapsamlı entelektüel sistemlerden birini inşa etti. 1642 yılında doğduğunda, yüzyıllardır doğru kabul edilen Aristotelesçi felsefenin çöküşüne tanıklık ediyordu. Avrupa'nın dört bir yanında doğayı incelemenin yeni yöntemleri ortaya çıktıkça, eski kesinlikler ve sarsılmaz sanılan dogmalar birer birer parçalanıyordu. Newton, tam da bu tarihi yol ayrımında durdu ve insanlık için ileriye doğru yepyeni bir rotanın çizilmesine yardımcı oldu. Çoğu insan Newton'u yalnızca hareket yasaları ve evrensel kütle çekim kanunu ile tanır. Onu, hayatını sadece matematik ve fiziğe adamış, rasyonel ve saf bir bilim insanı olarak hayal ederler. Ancak bu imaj, aydınlanma çağı boyunca düşünürlerin rahatsız edici buldukları gerçeklere örtbas etmesiyle ortaya çıkmış büyük bir çarpıtmadır. Tıpkı Newton'un evrenin karmaşası içinde sarsılmaz bir düzen ve huzur araması gibi, bizler de kendi içsel evrenimizde bir denge arayışındayız. Eğer düşüncelerin sınırlarını zorlayan bu felsefi yolculuklar ruhunuza hitap ediyorsa, Dinginlik kanalına abone olarak bu arayışa ortak olabilir, yorumlarınızla bu derin sohbetin bir parçası olabilirsiniz. Şimdi, aydınlanma çağının yarattığı o sterilize edilmiş Newton imajının ardındaki gerçek adama geri dönelim. Gerçek Newton, fiziğe ayırdığından çok daha fazla zamanı teolojiye ve simyaya ayırmıştı. Simya üzerine 1 milyon, teoloji ve İncil kehanetleri üzerine ise 3 milyondan fazla kelime yazmıştı. Bunlar, onun bilimsel çalışmalarından kopuk, öylesine ilgilendiği basit hobiler değildi. Newton için doğa felsefesi, teoloji ve kadim bilgeliğin incelenmesi birbirinden ayrılamaz, tek ve birleşik bir bütün oluşturuyordu. O, kendini yeni şeyler keşfeden biri olarak değil, kadim insanların bildiği ancak zamanla yozlaşıp kaybolan o saf ve asıl gerçekleri yeniden gün yüzüne çıkaran bir elçi olarak görüyordu. Onun dini inançları, yaşadığı dönemin standartlarına göre kesinlikle sapkınlıktı. Ve bu yüzden hayatı boyunca gizli kaldı. Hristiyanlığın temel taşı olan teslis inancını, yani üçleme dogmasını reddetti, Ortodoks Hristiyanlığı, orijinal inancın yozlaşmış bir hali olarak gördü. Ve Tanrı'nın fiziksel dünyaya doğrudan, an be an müdahale ettiğine inandı. Newton ayrıca, birbirine zıt iki felsefi kampı birleştiren kendine özgü bir metodoloji geliştirdi. Kıta Avrupa'sının rasyonalistleri, yani akılcıları, doğa hakkındaki gerçekleri ortaya çıkarmak için yalnızca saf akla güveniyorlardı. İngiliz ampiristleri, yani deneyimcileri ise bilginin yegane temeli olarak duyusal deneyimi ve gözlemi vurguluyorlardı. Newton, bu iki yaklaşım arasında bir seçim yapmayı reddetti. Uzay ve uzam gibi en temel kavramların insan zihninden, yani akıldan geldiğinde ısrar etti. Ancak aynı zamanda doğa yasalarının dikkatli gözlemlerden ve titiz deneylerden türetilmesi gerektiğini şiddetle savundu. Bu metodolojik sentez, bilim tarihinde muazzam bir etki yarattı. Locke'dan Kant'a kadar aydınlanma çağının her büyük düşünürü, Newton'un fikirleriyle hesaplaşmak zorunda kaldı. David Hume, kendi felsefi yöntemini açıkça Newton'un doğa felsefesine yaklaşımı üzerine modelledi. Immanuel Kant ise eleştirel felsefesini kısmen Newton'un çalışmalarının yarattığı felsefi gerilimleri çözmek için geliştirdi. Newton'u gerçekten anlamak, hem kamuoyuna neyi açıkladığını hem de neleri titizlikle gizlediğini incelemeyi gerektirir. Yayımlanmış eserleri, asgari düzeyde felsefi yorum içeren matematiksel ispatlar ve kesin deneysel sonuçlar sunar. Ancak gizli tuttuğu özel el yazmaları, İncil kehanetlerini ve simya metinlerini deşifre etmeye takıntılı bir adamı ortaya çıkarır. Bu her iki boyut da onun doğayı inceleme yaklaşımını derinden şekillendirmiştir. Newton, Avrupa çapında entelektüel çatışmaların tüm şiddetiyle sürdüğü 1661 yılında Cambridge Üniversitesi'ne girdi. O dönemde Kartezyen felsefe hızla yayılıyor,
hem Aristotelesçi skolastik düşünceye hem de yeni ortaya çıkan deneysel yaklaşımlara meydan okuyordu. René Descartes, fiziksel dünyanın mekanik yasalarla yönetilen devasa bir makine gibi işlediğini öne sürmüştü. Uzaktan etki kavramını, yani nesnelerin birbirine temas etmeden etki edebileceği fikrini tamamen reddediyor ve maddenin yalnızca fiziksel temas yoluyla komşu maddeyi etkileyebileceğinde ısrar ediyordu. Descartes, uzayın onu tamamen dolduran cisimlerin uzamından, yani kapladıkları yerden başka bir şey olmadığına inanıyordu. Onun evreninde boşluğa yer yoktu. Sadece girdaplar adı verilen devasa akıntılar içinde birbirini iten maddeler vardı. Bu mekanik felsefe, doğadan gizemli veya doğaüstü güçleri ortadan kaldırdığı için birçoklarına cazip geliyordu. Ancak Tanrı'nın rolünü yalnızca bu kozmik makineyi başlatan bir ilk hareket ettiriciye indirgediğini düşünen diğerlerini derinden rahatsız ediyordu. Newton bu felsefi tartışmalarla çok erken yaşlarda karşılaştı ve bu onun tüm entelektüel gelişimini şekillendirdi. Descartes'i yoğun bir şekilde okudu ama nihayetinde neredeyse her büyük Kartezyen doktrini reddetti. Bu reddediş sıradan bir anlaşmazlık değil, temel metafiziğe kadar uzanan çöklü bir zıtlıktı. Descartes, maddeyi uzamla özdeşleştirirken, Newton, uzayın herhangi bir maddi cisimden tamamen bağımsız olarak var olduğunda ısrar etti. Newton'un bu mutlak uzay kavrayışı, onun tüm sisteminin merkezine yerleşti. Uzayın, Descartes'in iddia ettiği gibi nesneler arasındaki ilişkilerle tanımlanmadığını savundu. Aksine uzay, içinde herhangi bir madde olsun ya da olmasın, kendi başına var olan gerçek bir entiteydi. Bu son derece radikal bir fikirdi. Çünkü uzayı neredeyse ilahi bir doğaya büründürüyordu. Newton daha da ileri giderek uzayı Tanrı'nın tüm yaratılıştaki varlığıyla özdeşleştirdi. Başyapıtı Principia'nın 2. baskısına eklenen genel açıklamada, Tanrı'nın her yerde ve her zaman var olduğunu yazdı. Tanrı, her yerde var olarak, sonsuz ve her yerde hazır ve nazır oluşuyla, kelimenin tam anlamıyla uzayın kendisini oluşturuyordu. Bu düşünce, Tanrı'nın fiziksel dünyanın ötesinde veya tamamen dışında var olduğunu düşünen Kartezyenler ve Leibnizciler için kelimenin tam anlamıyla şok ediciydi. Newton için Tanrı'nın uzayın dışında var olduğunu söylemek, Tanrı'nın hiç var olmadığını söylemekle eşdeğerdi. Var olan her varlık uzayla bir şekilde bağlantılı olmak zorundadır. Aksi takdirde hiçbir gerçekliği olamaz. Bu kural fiziksel cisimler kadar zihinler, ruhlar ve Tanrı'nın bizzat kendisi için de geçerliydi. Bu fikir, ilahi olanı küfür sayılacak derecede maddileştirdiğini düşünen birçok çağdaşını dehşete düşürdü. Newton ayrıca hareketin yalnızca çevredeki cisimlere göre göreceli olduğu yönündeki Kartezyen görüşü de reddetti. Descartes, hareketin sadece bir cismin en yakın komşularıyla olan ilişkilerinin değişmesi olduğunu savunmuştu. Bu, bir şeyin gerçekten hareket edip etmediği veya sabit kalıp kalmadığı konusunda mutlak bir gerçek olmadığı anlamına geliyordu. Her şey, hangi referans çerçevesini benimsediğinize bağlıydı. Newton, hareket yasaları için istikrarlı bir temel bırakmadığı için, bunun fiziği imkansız hale getirdiğinde ısrar etti. Dinamiklerini doğru bir şekilde formüle edebilmek için mutlak harekete ve mutlak uzaya ihtiyacı vardı. Ünlü dönen kova deneyi, gerçek dönüşün yalnızca görünürdeki dönüşten ayırt edilebileceğini göstermeye çalıştı. Newton, dönen bir kovanın içindeki su kenarlara doğru tırmandığında, bunun uzayın kendisine göre gerçek bir dönüşü ortaya çıkardığını savundu. Kova ve su aynı hızda dönse bile suyun şekil değiştirmesi, hareketin sadece nesnelerin birbirine göre konumundan ibaret olmadığını kanıtlıyordu. Ancak Newton asla tam olarak çözemediği derin bir felsefi problemle karşı karşıyaydı. Mutlak uzay ve zaman hiçbir deneyde doğrudan gözlemlenemez veya ölçülemezdi. Biz sadece gözlemlenebilir cisimlerin göreceli hareketlerini ve göreceli konumlarını deneyimleyebiliriz. Newton bunu açıkça kabul etmiş, mutlak niceliklere
doğrudan ampirik erişimimiz olmadığını belirtmişti. Onun bu duruma bulduğu çözüm, mutlak uzayı, fiziğin ilerlemesini sağlayan kavramsal bir temel olarak ele almaktı. Doğrudan gözlemleyemediğimiz özellikleri anlamak için teori aracılı ölçümler kullanırız. Cisimler üzerine uygulanan kuvvetler, gerçek ivmeleri görünürdeki ivmelerden ayırmanın anahtarını sağlar. Gerçek hareket, yalnızca cismin kendisini etki eden kuvvetler tarafından üretilir veya değiştirilir. Bu durum, sonraki yüzyıllarda filozofların çözmek için uğraşacağı büyük gerilimler yarattı. Newton, deneysel felsefeyi takip ettiğini ve sonuçları yalnızca gözlemlenebilir olgulardan çıkardığını iddia ediyordu. Oysa onun temel çerçevesi, tüm olası gözlemlerin ötesindeki metafiziksel varlıklara dayanıyordu. Eleştirmenler, onu tam da reddettiğini iddia ettiği türden spekülasyonları gizlice fiziğe dahil etmekle suçladılar. Gottfried Leibniz'le olan anlaşmazlık, bu sorunları kamuoyunun dikkatine sundu. Leibniz, uzayın fiziksel nesneler arasındaki ilişkilerden başka bir şey olmadığı görüşünü, yani ilişkiselciliği geliştirdi. Aynı şekilde, zaman da bu nesneleri içeren olayların ardışıklığından başka bir şey değildi. Leibniz için mutlak uzay, yeter sebep ilkesini ihlal eden tamamen tutarsız bir kavramdı. Samuel Clarke, 1715 ve 1716 yılları arasında Leibniz'le yaptığı ünlü mektuplaşmalarda Newton'u şiddetle savundu. Tartışma, fizik, metafizik ve teoloji alanlarına yayıldı ve her iki tarafta zerre kadar geri adım atmadı. Her iki tarafta Tanrı'nın yaratılışla ilişkisi hakkındaki en temel soruların tehlikede olduğunun farkındaydı. Bu sadece soyut bir felsefe değildi. İlahi eylem hakkındaki en derin sorulara temas ediyordu. Newton, Tanrı'nın evrenin düzenini ve yapısını korumak için aktif olarak müdahale ettiğine inanıyordu. Leibniz'in Tanrı'nın sonradan hiçbir ilahi ayar gerektirmeyen kusursuz bir dünya yarattığı yönündeki iddiasını reddetti. Newton'a göre sürekli bir ilahi faaliyet gerektiren belirtiler her yerdeydi. Güneş sisteminin istikrarı ve gezegen yörüngelerinin düzeni devam eden zeki bir yönlendirmeye işaret ediyordu. Bu teolojik boyut, daha sonraki dönemlerde ne kadar temizlenmeye çalışılırsa çalışılsın, Newton'un doğa felsefesinden ayrılamazdı. Genel açıklama bölümü. Newton'un olgulardan yola çıkarak, Tanrı hakkında tartışmanın doğa felsefesinin asıl görevi olduğunu ilan etmesiyle sonuçlanıyordu. Bu sonradan akla gelmiş bir düşünce değildi. Fizik ve teolojinin birliğine dair onun en temel inancını ifade ediyordu. O, tıpkı İncil kehanetlerini incelerken olduğu gibi, gezegenlerin yörüngelerini hesaplarken de aslında teoloji yapıyordu. Newton, metodolojik yaklaşımını 10 yıllar süren acımasız entelektüel çatışmalar yoluyla geliştirdi. 1672 yılında ışık ve renk üzerine yaptığı ilk büyük yayını anında büyük bir tartışma yarattı. Robert Hooke, Christian Huygens ve diğer saygın isimler onun hem deneysel iddialarına hem de teorik yorumlarına saldırdılar. Newton, derinden yanlış anlaşıldığını hissetti ve bu travmatik deneyim onun hayatı boyunca kamuoyu önünde tartışmaya girmekten kaçınmasına neden oldu. Bu saldırılar, Newton'u doğa felsefesinin nasıl ilerlemesi gerektiğine dair üst düzey ilkeler belirlemeye zorladı. Kesin bilgi olarak gördüğü şeyi, salt spekülasyon veya hipotezden ayırması gerekiyordu. Bu ihtiyaç, akademisyenlerin bugün onun epistemik üçlüsü olarak adlandırdıkları şeyi geliştirmesine yol açtı. Kesin olan ve deneysel olarak doğrulanan teorileri, spekülatif kalan hipotezlerden ayırdı. Sorgulamalarsa üçüncü kategoriyi oluşturuyordu. Bunlar, kesin olmayan ancak teorik kesinliği kurmak için uygun araçlar sağlayan önermelerdi. Hipotezler, kanıtlanmış bir gerçek olarak iddia edilmeden, araştırmalarda yalnızca destekleyici bir rol oynayabilirdi. Newton, olgulardan sonuçlara doğru akıl yürütürken, hipotezleri geçici olarak yardımcı öncüller olarak varsaydı. Ancak bunları gözlemden türetilmiş, kanıtlanmış gerçekler olarak sunmayı kesinlikle reddetti.
Bu metodolojik çerçeve, Principia'nın 1687 yılındaki ilk baskısıyla daha sonraki versiyonları arasında önemli ölçüde evrim geçirdi. Üçüncü kitabın ilk baskısı, hipotez olarak etiketlenmiş 9 önerme içeriyordu. 1713 yılındaki ikinci baskıya gelindiğinde, Newton her şeyi yeniden yapılandırdı ve sadece 2 hipotezi korudu. Diğerleri, mantıksal işlevlerine bağlı olarak akıl yürütme kuralları veya olgular olarak yeniden adlandırıldı. 4 akıl yürütme kuralı, Newton'un en açık metodolojik ifadesi haline geldi. Birinci kural, yalnızca görünüşleri açıklamak için hem doğru hem de yeterli olan nedenlerin kabul edilmesini talep eder. Bu, teori inşasında basitlik ilkesi olan Occam'ın usturasının Newtoncu versiyonudur. Daha azı yeterli bir açıklama sağlarken, daha fazlasını aramak beyhudedir. İkinci kural, benzer doğal etkilere mümkün olduğunca aynı nedenlerin atanması gerektiğini belirtir. Avrupa ve Amerika'da taşların düşmesi aynı nedene dayanır, tıpkı insanlarda ve hayvanlarda solunumun aynı temele dayanması gibi. Bu kural, gözlemlenen vakalardan elde edilen sonuçların, gözlemlenmeyen benzer vakalara genişletilmesine izin verir. Belirli deneylerden evrensel doğa yasalarına giden köprüyü sağlar. Üçüncü kural, deneysel erişim mesafesindeki tüm cisimlerde evrensel olarak bulunan niteliklerin evrensel özellikler olduğunu ileri sürer. Test edebildiğimiz her cisim nüfuz edilemez çıkarsa, tüm cisimlerin nüfuz edilemezliğe sahip olduğu sonucuna varırız. Bu kural, kütle çekiminin her yerdeki tüm maddenin evrensel bir özelliği olarak ele alınmasını haklı çıkardı. Oysa Newton, yalnızca yeryüzündeki nesneleri ve dünyadan görülebilen gök cisimlerini test edebilmişti. Dördüncü kuralsa, Newton'un metodolojik ilkeleri arasında en tartışmalı ve felsefi açıdan en zengin olanıydı. Tümevarım yoluyla olgulardan toplanan önermeler, tam olarak veya çok büyük ölçüde doğru kabul edilmelidir. Bunlar, onları değiştiren veya istisnalar belirten karşıt olgular ortaya çıkana kadar bu statülerini korurlar. Bu kural, önermelere, hipotezlerden ve deneye spekülasyondan açıkça öncelik verir. Kuralın temel kavrayışı, tümevarımsal önermelerin potansiyel olarak revize edilebilir olmalarına rağmen geçici bir kesinliği korumalarıdır. Newton, doğa felsefesinde mutlak kesinliğin ulaşılamaz olduğunu kabul ediyordu. Ancak yine de pratik ve teorik amaçlar için yeterli bilgiye ulaşabileceğimizde ısrar etti. Hipotetik olasılıkların, olgulardan uygun şekilde çıkarılan sonuçları geçersiz kılmasına izin vermemeliyiz. Newton ikinci baskıya en ünlü metodolojik beyanını içeren genel açıklamayı ekledi. Kütle çekiminin nedenini olgulardan çıkaramadığını açıkladıktan sonra o meşhur ifadeyi yazdı. Varsayımı uydurmuyorum. Bu Latince ifade, yüzyıllar sürecek akademik tartışmalar için verimli bir zemin oluşturdu. Newton, olgulardan çıkarılmayan her şeyin hipotez olarak adlandırılması gerektiğini açıkça belirtti. Bu tür hipotezlerin, ister metafiziksel, ister fiziksel, ister mekanik, isterse gizli niteliklere dayalı olsun, deneysel felsefede hiçbir yeri yoktur. Deneysel felsefede belirli önermeler olgulardan çıkarılır ve daha sonra tümevarım yoluyla genelleştirilir. Bu, Newton'un kendi yöntemini rasyonalist sistem inşasından ayıran en olgun ifadesiydi. Bu ifade öncelikle kütle çekimi için mekanik açıklamalar öneren Descartes ve Leibniz'e yöneltilmişti. Leibniz, yörünge hareketini açıklamak için gezegenleri çevreleyen hipotetik akışkanlar olarak girdaplar fikrini ortaya atmıştı. Newton bunu, gözlemsel kanıtların gerektirmediği, gözlemlenemez mekanizmalar icat etmek, yani hipotez uydurmak olarak değerlendirdi. O, kütle çekiminin matematiksel yasasını kurmuştu ve bu, göksel olayları açıklamak için fazlasıyla yeterliydi. Eleştirmenlerse, Newton'un bizzat uzaktan etkiyi varsayarak hipotez uydurduğunu iddia ettiler.
Araya giren herhangi bir ortam veya mekanizma olmadan bir cisim boş uzay boyunca diğerini nasıl etkileyebilirdi? Bu durum, mekanik felsefenin doğadan kopardığı varsayılan o gizemli ve doğaüstü nitelikleri yeniden geri getiriyor gibi görünüyordu. Leibniz ve kıta Avrupası düşünürleri, matematiksel başarısına rağmen bunu felsefi açıdan iğrenç buldular. Newton'un buna yanıtı, kütle çekiminin var olduğunu ve kesin matematiksel yasalara göre hareket ettiğini kanıtladığı yönündeydi. Kütle çekiminin bilinmeyen mekanizmalar aracılığıyla mı, yoksa doğrudan uzay boşluğunda mı işlediği sorusu açık kalmaya devam ediyordu. Özel hayatında bazı mekanizmaların var olabileceğine inanıyor ve hatta çeşitli zamanlarda eter maddesi hakkında spekülasyonlar yapıyordu. Ancak bu spekülasyonları olgulardan türetilmiş, kanıtlanmış gerçekler olarak yayımlamayı kesinlikle reddetti. Bu metodolojik duruş, neyin meşru bir bilimsel açıklama sayıldığı konusunda derin bir değişimi temsil ediyordu. Önceki doğa felsefesi, gözlemlenen tüm etkilerin altında yatan nedenlerin ve mekanizmaların tanımlanmasını talep ediyordu. Newton ise, olayların nasıl davrandığının matematiksel bir tasvirinin yeterli bilgi oluşturabileceğini savundu. Kütle çekiminin neden ters kare yasasını izlediğini bilmemize gerek yoktur. Bu yasayı başarılı bir şekilde kullanabilmemiz yeterlidir. Bunu bilmek ile nedenini bilmek arasındaki bu hayati ayrım, sonraki bilim felsefesinin merkezine yerleşti. Newton, gözlemlenebilir düzenlilikleri tanımlayan kesin matematiksel yasaların gerçek bilimsel başarıyı oluşturduğunu gösterdi. Yeterli olgu incelenmeden mekanik açıklamalar veya altta yatan nedenler talep etmek, erken ve hatalı bir yaklaşım olabilirdi. Desteklenmeyen hipotetik mekanizmaları çoğaltmaktansa, güvenli, matematiksel tanımlar oluşturmak çok daha iyiydi. Yine de Newton, daha derin açıklamalar veya altta yatan fiziksel nedenler arayışından asla vazgeçmedi. Optik adlı eseri, ışığın, maddenin ve kuvvetin doğası hakkında sorular soran düzinelerce sorgulamayla sona eriyordu. Bu sorgulamalar açıkça kanıtlanmış sonuçlar değil, gelecekteki araştırmalar için spekülatif önerilerdi. Gözlemlenen olayları açıklayabilecek ince akışkanlar, aktif ilkeler ve mekanizmalar öneriyorlardı. Bu metodoloji, Newton'un kariyeri boyunca yön bulduğu, birbirine zıt iki tehlikeyi dengede tutuyordu. Saf ampirizm, genel bir anlayış veya teorik güç elde etmeden gözlemler denizinde boğulma riski taşıyordu. Saf rasyonalizm ise, gözlemsel kısıtlamalardan ve deneysel testlerden kopuk, zarif ama gerçek dışı sistemler inşa etme riski taşıyordu. Newton'un sentezi, ampirik olgularla terbiye edilmiş matematiksel kesinlik ve tünden gelimsel akıl yürütme talep ediyordu. Yaklaşımı, gerçek gözlemlerin karmaşıklığıyla başa çıkmak için olağanüstü bir matematiksel yaratıcılık gerektiriyordu. Principia, idealleştirilmiş durumlardan sonuçlar çıkarmak için karmaşık geometrik yöntemler kullanır. Ardından, ideal teoriyle gerçek ölçümler arasındaki sapmaların nasıl hesaba katılacağını gösterir. Ardışık yaklaşımlar, olayları daha büyük bir doğrulukla yakalamak için modelin karmaşıklığını artırır. Bu yinelemeli iyileştirme yöntemi, matematiksel fizikte standart uygulama haline geldi. Karmaşıklaştıran faktörleri göz ardı ederken, temel özellikleri yakalayan basitleştirilmiş modellerle başlarsınız. Temel anlayışı güvence altına aldıktan sonra, sisteme sistematik olarak karmaşıklıklar ekler ve bozucu etkiler için düzeltmeler yaparsınız. Newton bu yaklaşımı, gök mekaniğinin Principia'daki gelişimi boyunca kusursuz bir şekilde gösterdi. Bu metodoloji, aynı zamanda günümüzde hata analizi ve belirsizlik nicelemesi dediğimiz şeyi de içeriyordu. Newton, ölçümlerin hatalar içerdiğini ve gözlemlerin yalnızca yaklaşımları yakaladığını açıkça kabul etti. Kusurlu verilerden güvenilir sonuçlar çıkarmak için teknikler geliştirdi. Kesinliğin dereceler halinde geldiğinin bu şekilde kabul edilmesi, ampirik bilimin olgun bir anlayışına işaret ediyordu. Newton'un akıl yürütme kuralları, ölümünden sonraki 200 yıl boyunca
bilimsel metodolojiyi derinden etkiledi. Bilim insanlarının tümevarımsal çıkarımları nasıl haklı çıkardıklarını ve sonuçları gözlemlenen vakaların ötesine nasıl genişlettiklerini şekillendirdiler. David Hume'un nedensellik ve tümevarım üzerine yaptığı şüpheci analiz, doğrudan Newton'un yaklaşımını hedef aldı. Immanuel Kant, Newton biliminin sentetik bilgiye nasıl ulaştığını kısmen açıklamak için transandantal felsefesini geliştirdi. Varsayım uydurmuyorum beyanı, bilimin ampirist felsefesi için bir toplanma çığlığı haline geldi. 19. yüzyıl pozitivistleri, metafiziksel spekülasyonu reddederek Newton'u kendi koruyucu azizleri olarak ilan ettiler. Newton'un metafiziğe, teolojiye ve simyaya olan derin kişisel bağlılığı göz önüne alındığında, bu son derece ironik bir durumdu. Aydınlanma mitolojisinin o arındırılmış ve sterilize edilmiş Newton'u, gerçek tarihi figürle neredeyse hiçbir benzerlik taşımıyordu. Isaac Newton, tüm yetişkinlik hayatı boyunca gerçek inançlarını gizleyen bir sapkındı. Kurumsal Hristiyanlığın en temel dogması olan teslis, yani üçleme inancını reddediyordu. Ortodoks teslis inancının, orijinal Hristiyanlığın felaket boyutunda bir yozlaşmasını temsil ettiğine inanıyordu. Ona göre bu yozlaşma, 325 yılındaki İznik Konsili'nin ardından 4. yüzyılda meydana gelmişti. Newton'un teolojik araştırmaları, matematikteki çalışmaları kadar yoğun ve orijinaldi. İncil kehanetleri üzerine toplamda 3 milyondan fazla kelime içeren incelemeler yazdı. Kadim el yazmalarını inceledi, metinsel farklılıkları karşılaştırdı ve Hristiyan doktrininin evriminin izini sürdü. Metin incelemeleri son derece titiz ve sistematikti. Kutsal metinlere son derece eleştirel yöntemler uyguluyordu. Kestis inancının kutsal kitaptaki temelini tartışan ve John Locke'a gönderdiği el yazması hiçbir zaman yayımlanmadı. Newton, resmi olarak sapkınlık kabul edilecek görüşleri açığa vurmanın sonuçlarından ölümüne korkuyordu. 17. yüzyıl İngiltere'sinde sapkınlık, kariyerleri yok edebilir ve potansiyel olarak hayatları tehlikeye atabilirdi. Cambridge profesörlerinin İngiltere Kilisesi'nde kutsal rütbe almaları gerekiyordu. Newton, rahip olarak atanması gereken 1675 yılında büyük bir krizle yüzleşti. Vicdanen, temelde yanlış olduğuna inandığı inanç maddelerine yemin edemezdi. Lucasian matematik profesörü olarak selefi ve hamisi olan Isaac Barrow, onun özel bir muafiyet almasına yardımcı oldu. Kutsal rütbe almayı gerektiren yasa, sırf bu Lucasian kürsüsünü muaf tutmak için özel olarak değiştirildi. Kurtulduğu bu darboğaz, Newton'u teolojik görüşlerinin kesinlikle gizli kalması gerektiğine ikna etti. Akademisyenlerin Nikodemizm olarak adlandırdığı sapkın inançları dışa dönük bir oyunla gizleme stratejisini benimsedi. Düzenli olarak kiliseye gitti ve hükümette görev alırken Anglikan maddelerini kamuoyu önünde imzaladı. Ancak bunlar çalışmalarına devam edebilmesini koruyan stratejik tavizlerdi. Newton'un sapkınlığı, Tanrı'nın tek bir özde, 3 kişi değil, mutlak anlamda tek ve bir olduğuna dair sarsılmaz inancına dayanıyordu. Ona göre İsa, Tanrı'nın oğluydu ve Mesih'ti. Ancak Baba ile eşit veya onunla aynı ezeliyete sahip değildi. Bu inanç, Newton'u bir Ariusçu yapıyordu. İznik Konsili'nin kınadığı kadim teolog Arius'un izinden giderek, yalnızca Baba'nın ezelden beri var olan ve nihai ilahi otoriteye sahip en yüce Tanrı olduğuna inanıyordu. Hristiyanlıktaki bu görüş, İslam'ın saf tevhid inancına oldukça yakındı. Newton'un akıl yürütmesi, kutsal metin analiziyle ilahiliğin doğası hakkındaki felsefi argümanları birleştiriyordu. En eski el yazmalarında, teslis formülleri için net bir kutsal kitap temeli bulamadı. Metinlere sonradan yapılan eklemeler, İsa'dan yüzyıllar sonra geliştirilen doktrinleri desteklemek için özel olarak tasarlanmış görünüyordu. 1. Yuhanna mektubundaki ünlü virgül, kadim kaynaklarda bulunmayan, sonradan araya sıkıştırılmış bir eklentiydi. Newton,
Ayrıca teslis inancının mantıksal çelişkiler ve felsefi tutarsızlıklar içerdiğini savundu. Üç farklı kişi nasıl hem tek bir özü paylaşabilir hem de gerçekten birbirinden farklı kalabilirdi? Baba oğlu gönderiyor ancak onlar eşit derecede ebedi ve zorunlu. Bu paradokslar, ilahi bir gizemden ziyade basit ve saf orijinal gerçeklerin insan eliyle yozlaştırıldığını gösteriyordu. Newton, ilk Hristiyanların tek bir tanrı olan babaya taptıklarına ve İsa'yı onun atadığı Mesih olarak onurlandırdıklarına inanıyordu. Karmaşık teslis metafiziği, İbrani tek tanrıcılığını yozlaştıran Yunan felsefesinin etkisiyle ortaya çıkmıştı. Athanasius ve takipçileri bu yozlaşmayı siyasi manevralar ve metin manipülasyonları yoluyla zorla dayatmışlardı. Newton'un Athanasius'a saldıran devasa el yazması, iddia edilen bu tarihi süreci en ince ayrıntısına kadar detaylandırıyordu. Bu teolojik çerçeve, Newton'un doğa felsefesine birçok yönden doğrudan bağlıydı. Onun mutlak uzay ve zaman kavramı, Tanrı'nın mutlak birliği anlayışını fizikte adeta kopyalıyordu. Tıpkı Tanrı'nın bir ve bölünemez olması gibi uzay ve zaman da birleşikti ve ilişkilere ayrılamazdı. Fizikte mutlak olanı göreceli olandan ayıramamak, Tanrı'nın doğası hakkındaki teolojik hataların bir yansımasıydı. Newton, Tanrı'nın her yerde hazır ve nazır oluşunun, her yerdeki ebedi varoluşu aracılığıyla kelimenin tam anlamıyla uzayı oluşturduğunu açıkça belirtti. Süre ve uzay, bağımsız kaplar değil, Tanrı'nın varoluşunun kipleridir. Bu durum uzayı maddi gerçeklikten ziyade ilahi olana daha yakın bir şey haline getirdi. Zihinler ve ruhlar da dahil olmak üzere her şeyin uzayla bir şekilde ilişki kurması gerektiğinde neden ısrar ettiğini de tam olarak bu açıklıyordu. Onun dünyadaki ilahi eylem anlayışı da fiziğini temelden şekillendirdi. Newton, Tanrı'nın sürekli bir ilahi müdahale yoluyla evrenin düzenini korumak için aktif olarak müdahale ettiğine inanıyordu. Güneş sisteminin istikrarı, biriken sapmaları önlemek için ara sıra ilahi ayarlamalar gerektiriyordu. Kütle çekiminin kendisi, mekanik bir itmeden ziyade Tanrı'nın iradesinin doğrudan eylemi olabilirdi. Bu durum, bazı aydınlanma düşünürleri arasında giderek popülerleşen deist görüşle keskin bir tezat oluşturuyordu. Deistler, Tanrı'nın evreni yarattığını ve ardından onun mükemmel bir makine gibi kendi haline bıraktığını hayal ediyorlardı. Newton bu düşünceyi teolojik olarak sakıncalı ve fiziksel olarak mantıksız buluyordu. Kanıtlar, kendi kendine yeten mekanik bir sistemden ziyade devam eden bir ilahi yönetime işaret ediyordu. Newton ayrıca kadim teoloji adını verdiği şeyin de peşine düştü. Tanrı'nın Musa'dan önce Nuh'a ve ilk atalara gerçek dini vahyettiğine inanıyordu. Bu orijinal din, tek gerçek Tanrı'ya tapmaktan ve iki basit ahlaki emri yerine getirmekten ibaretti. Tanrı'yı tamamen sevmek ve komşunu kendin gibi sevmek. Newton'un yeniden inşasına göre, tüm kadim halklar başlangıçta bu saf dini paylaşıyordu. Mısır, Babil ve Yunan rahipleri, orijinal vahyin yozlaşmış parçalarına sahipti. Pisagor, seyahatleri sırasında gerçek bilgeliği öğrenmiş ve bunu öğrencilerine sembolik bir biçimde öğretmişti. Antik tapınaklar, kozmolojik gerçeği ifade eden güneş merkezli kozmosun modelleri olarak tasarlanmıştı. Bu teori, Newton'un kendi çalışmasını kadim bilgeliğin yeniden kurtarılması olarak görmesini sağladı. O yeni gerçekler keşfetmiyor, kadim bilgelerin zaten bildiği şeyleri yeniden keşfediyordu. Güneş merkezli sistem, doğanın matematiksel yasaları ve Tanrı'ya uygun ibadet şekli birleşik bir bütün oluşturuyordu. Modern felsefe, kadim zirvelerinden aşağı düşmüştü ve Newton, kayıp bilgiyi restore etmeyi amaçlıyordu. Newton, sembolik dilde aktarılan kadim bilgeliği deşifre etme girişimi olarak kısmen simyada çalıştı. Simya metinleri, alegoriler ardına gizlenmiş madde ve kuvvet hakkındaki gerçekleri koruyor olabilirdi. Felsefe taşı hem gerçek bir madde hem de daha derin bir anlayışın sembolü olabilirdi. Bu irrasyonel bir mistisizm değil,
kadim kaynakları incelemek için tutarlı bir yorum çerçevesiydi. İncil kronolojisi üzerine yaptığı çalışmalar, astronomik hesaplamalar kullanarak antik tarih için doğru bir tarihlendirme oluşturmaya çalıştı. Gerçek kronolojiyi yeniden inşa etmek için antik metinlerdeki göksel olaylara yapılan atıfları analiz etti. Bu, teolojik anlayışa hizmet etmek amacıyla astronomik bilgisini metin incelemesiyle birleştirdi. Newton için bunlar ayrı girişimler değil, birleşik, tek bir araştırmanın farklı yönleriydi. Newton'un İncil kehanetlerini incelemesi, Tanrı'nın insanlık tarihi için hazırladığı planı deşifre etmeyi amaçlıyordu. Daniel ve vahiy kitapları, geçmiş ve gelecek olaylar hakkında şifreli bilgiler içeriyordu. Peygamberlik sembollerini tarihi gerçeklerle eşleştirmek için ayrıntılı yorum ilkeleri geliştirdi. Kehanetler, testis yozlaşmasının ahir zamana kadar devam edeceğini doğruluyordu. Gerçek dinin restorasyonunun yaklaşık 2060 yılına kadar gerçekleşmeyeceğini hesapladı. Bu tarih, Daniel'deki peygamberlik zaman çizelgelerine gün-yıl ilkesinin uygulanmasından geliyordu. Hesaplama, yozlaşmanın Şalman'ın 800 yılında Kutsal Roma İmparatoru olarak taç giymesiyle başladığını varsayıyordu. Newton kendisini uzun süredir kehanet edilen bu büyük dinden sapma döneminin tam ortasında yaşıyor olarak görüyordu. Newton'un teolojik araştırmalara yatırdığı duygusal enerji, bilimsel çalışmaları kadar yoğundu. Bunlar, gerçek araştırmalar arasında kalan boş zamanlarda peşinden koşulan sıradan hobiler değildi. Teoloji ve doğa felsefesi kariyeri boyunca onun dikkatini çekmek için birbiriyle yarıştı. Her ikisi de Tanrı'nın doğasını anlamayı ve ilahi gerçeği insanlığa ifşa etmeyi amaçlıyordu. Newton'un ölümünden sonra teolojik el yazmaları yöneticileri için büyük bir ikilem yarattı. Bunları yayımlamak, Büyük Newton'un bir sapkın olduğunu ifşa edecek ve itibarını yerle bir edecekti. Bunları bastırmak ise, onun entelektüel yaşamının ve motivasyonlarının çok büyük bir boyutunu gizlemek anlamına geliyordu. Onlar bastırmayı seçtiler ve el yazmaları 20. yüzyıla kadar büyük ölçüde bilinmeden kaldı. Newton'un teolojik görüşleri nihayet kamuoyunun bilgisine sunulduğunda, akademisyenler bunları sistemine entegre etmekte zorlandılar. Modern bilimin kurucusu nasıl olur da böylesine irrasyonel görünen dini inançlara sahip olabilirdi? Bu şaşkınlık, aslında bilim ve dinin ayrı ve birbirine zıt olması gerektiğine dair modern varsayımları ortaya koyuyordu. Oysa Newton için bunlar, Tanrı ve yaratılış hakkındaki gerçeği aramanın kusursuz, tek parça bir arayışının parçalarıydı. Newton henüz bir öğrenciyken 1666 yılında ilk cam prizmasını satın aldı. Işık ve renk üzerinde optik biliminde devrim yaratacak yollarla deneyler yapmaya başladı. Keşifleri, ışığın doğası hakkındaki hakim teorilere meydan okudu ve 10 yıllar sürecek acımasız tartışmalar yarattı. Bu anlaşmazlıklar hem onun bilimsel yöntemini hem de entelektüel çatışmalara yaklaşımını şekillendirdi. Standart görüş, beyaz ışığın saf ve basit olduğunu, renklerin ise bozulmaları veya modifikasyonları temsil ettiğini savunuyordu. Işık camdan geçtiğinde, malzeme bir şekilde o bozulmamış beyaz ışığı değiştirerek renkler üretiyordu. Prizmalardan görülen renk spektrumu, camın ışığı bozması veya yozlaştırmasından kaynaklanıyordu. Bu, ışığın daha fazla camdan geçmesinin bozulmayı arttırması gerektiği anlamına geliyordu. Newton'un deneyleri zarif bir basitlikle bu teoriyi yerle bir etti. Beyaz güneş ışığını onu tanıdık gökkuşağı spektrumuna ayıran bir prizmadan geçirdi. Ardından renkli spektrumu bu etkiyi tersine çevirecek şekilde konumlandırılmış ikinci bir prizmadan geçirdi. Ayrılan renkler hiçbir bozulma olmadan tekrar beyaz ışıkta mükemmel bir şekilde birleşti. Bu, renklerin beyaz ışığın bozulmaları değil, beyaz ışığın yapı taşları olduğunu kanıtladı. Beyaz ışık bileşikti. Normalde birlikte seyahat eden farklı renkli ışınların bir karışımıydı. Prizma, ışığı değiştirerek renkler yaratmıyor, sadece önceden var olan bileşenleri
birbirinden ayırıyordu. Farklı renkler, camdan geçerken farklı kırılabilirlik derecelerine sahip ışık ışınlarına karşılık geliyordu. Newton, ışığın kendisinin farklı renklere karşılık gelen, farklı çeşitlerde geldiği sonucuna vardı. Kırmızı ışık, malzemelerin onu nasıl kıracağını belirleyen özellikler bakımından, mavi ışıktan temelde farklıdır. Her rengin havadan cama geçerken karakteristik bir kırılma açısı vardır. Spektrum, beyaz ışığın bileşen ışınları için bu kırılma açılarının yayılımını gösterir. Bu bulgularını 1672 yılında Royal Society'ye yaptığı ilk büyük yayında sundu. Makalenin başlığı, ışık ve renkler hakkındaki yeni teoriyi içeren mektup idi. Newton, deneylerinin sadece hipotetik spekülasyonlar değil, kesin kanıtlar sağladığını iddia etti. Sonuçların deneysel olgulardan geometrik bir zorunlulukla çıktığında ısrar etti. Robert Hooke, Newton'un makalesine birden fazla itiraz ve alternatif açıklamayla derhal saldırdı. Hooke, İngiltere'nin optik konusundaki önde gelen otoritesiydi ve daha genç olan Newton'un bu meydan okumasını içerlemişti. Newton'un teorisinin, ışığın parçacıklardan oluştuğunu varsaymaya dayandığını iddia etti. Hooke, ışığın dalgalar halinde yayıldığına inandığı için, Newton'un tüm teorisinin baştan hatalı olması gerektiğini savundu. Bu eleştiri, Newton'u çileden çıkardı. Çünkü Hooke'un, makalenin argümanını tamamen yanlış anladığını hissediyordu. Newton, renk teorisinin ışığın nihai doğası hakkındaki herhangi bir hipoteze dayanmadığında ısrar etti. Işık, ister parçacıklardan, ister dalgalardan oluşsun, kırılabilirlik hakkındaki deneysel gerçekler değişmeden kalıyordu. Teori, spekülatif bir hipotez değil, kanıtlanmış bir sonuçtu. Christian Huygens de Newton'un sonuçlarını eleştirdi. Ancak Hooke'dan daha ölçülü bir dille. Huygens, önceki fikirler üzerine inşa edilmiş, sofistike bir ışık dalgası teorisi geliştirmişti. Işığı eter adı verilen bir maddede yayılan dalgalar olarak ele almanın, yansıma ve kırılmayı açıklayabileceğini gösterdi. Onun ilkesi, bir dalga cephesindeki her noktanın küresel olarak yayılan yeni dalgacıklar ürettiğini belirtiyordu. Işığın parçacıklardan mı yoksa dalgalardan mı oluştuğu tartışması 200 yıldan fazla sürecekti. Newton parçacık teorisini geliştirip savunurken, Hooke ve Huygens dalga teorilerini savundular. Her iki tarafta bazı olayları ikna edici bir şekilde açıklayabilirken, diğerlerinde zorlanıyordu. Parçacık teorisi, ışığın düz bir çizgide yayılmasını ve keskin gölgeler oluşturmasını doğal olarak açıklıyordu. Newton, eğer ışık dalgalar olsaydı, tıpkı sesin yaptığı gibi engellerin etrafından kırılması gerektiğini savundu. Köşelerin arkasından sesleri duyarız ama engellerle engellenen ışık kaynaklarını göremeyiz. Bu durum, ışığın dalgalar gibi her yöne yayılmak yerine parçacıklar gibi düz çizgiler halinde seyahat ettiğini gösteriyordu. Daha sonra, ışığın dar yarıklardan kırıldığına dair kanıtlar bu argümana meydan okuyacaktı. Parçacık teorisi yansımayı, pürüzsüz yüzeylerden esnek bir şekilde seken parçacıklar olarak açıklıyordu. Farklı boyut veya şekillerdeki parçacıklar, farklı renklere sahip, farklı kırılma özelliklerini açıklayabilirdi. Kırılma, parçacıklar daha yoğun ortamlara girerken hızlandığında, yörüngelerini normale doğru büktüğünde meydana geliyordu. Bu durum, ışığın daha yoğun ortamlarda daha hızlı seyahat etmesini gerektiriyordu. Bu, daha sonra yanlış olduğu kanıtlanan bir öngörüydü. Newton, dalga benzeri açıklamalar gerektiriyor gibi görünen bazı olayları kabul etti. Sabun köpüğü gibi ince zarlar, zarın kalınlığına bağlı olarak renkli girişim desenleri sergiler. Işık bazen yansır ve bazen koşullarda belirgin bir fark olmaksızın aynı zardan geçer. Newton, parçacıkların onları dönüşümlü olarak yansımaya veya iletime yönlendiren nöbetlere sahip olduğunu öne sürdü. Parçacıkların seyahat ederken eterde dalgalar yaratabileceğini öne sürdü. Bu dalgalar parçacıkları yakalayabilir ve o periyodik yansıma ve iletim nöbetlerini tetikleyebilirdi. Bu melez teori, dalga benzeri unsurları birleştirirken parçacık temellerini korumaya çalıştı.
Bu durum, olaylar gerektirdiğinde Newton'un teorisini değiştirmeye ne kadar istekli olduğunu gösteriyordu. 1704 yılında yayımlanan Optik, Newton'un ışık üzerine en kapsamlı beyanı oldu. Matematiksel Principia'nın aksine İngilizce yazılmıştı ve daha geniş kitleler için erişilebilirdi. Kitap, okuyucuların tekrarlayabileceği deneyleri detaylandırıyor ve gözlemlerden dikkatlice sonuçlar çıkarıyordu. Daha fazla araştırma için sorular soran ve açıklamalar öneren kapsamlı sorgulamalar içeriyordu. Newton, bu sorgulamaları Principia'nın o sade tarzının izin verdiğinden çok daha özgürce spekülasyon yapmak için kullandı. Işık parçacıklarının farklı renklere karşılık gelen farklı boyutlara sahip olup olamayacağını sordu. Değişen yoğunluklara sahip eterik ortamların optik olayları açıklayıp açıklayamayacağını merak etti. Bunlar açıkça kanıtlanmış sonuçlar değil, gelecekteki doğa felsefesi için atılmış tekliflerdi. Optik, daha az matematiksel karakterine rağmen sonraki bilimi Principia'dan çok daha farklı bir şekilde etkiledi. Dikkatli gözlemi teorik yorumla birleştiren deneysel araştırma için bir model sağladı. Sorgulamalar, erken dogmatik iddialarda bulunmadan araştırmaya rehberlik eden üretken soruların nasıl sorulacağını gösterdi. David Hume, felsefi yöntemini açıkça optiğin bu yaklaşımı üzerine modelledi. Hooke'la olan tartışma, Newton'un kişiliğinde ve akademik pratiğinde kalıcı izler bıraktı. Entelektüel tartışmalardan nefret etmeye başladı ve önemli eserlerini yayımlamayı yıllarca erteledi. Optik, basılmak için Hooke'un 1703 yılındaki ölümüne kadar bekledi. Newton'un tartışmadan kaçınması, potansiyel olarak çok değerli fikirlerin hayatı boyunca gizli kalması anlamına geliyordu. Thomas Young'ın 1801 yılındaki çift yarık deneyi, dalga teorisi için çok güçlü kanıtlar sağladı. Işık iki dar yarıktan geçtiğinde, bir ekran üzerinde girişim desenleri oluşturur. Her iki yarıktan gelen dalgaların birbirini güçlendirdiği veya iptal ettiği bölgelerde aydınlık ve karanlık bantlar ortaya çıkar. Bu davranış, düz çizgiler halinde seyahat eden parçacıklarla açıklanamazdı. 19. yüzyıl boyunca girişim, kırınım ve polarizasyon üzerine yapılan ek deneyler dalga teorisini destekledi. Jean-Baptiste Biot, başlangıçta polarizasyonu parçacık teorisini kullanarak açıkladı. Ancak daha sonraki kanıtlar dalgaları destekledi. Yüzyılın sonuna gelindiğinde dalga teorisi fiziğe tamamen hakimdi ve Newton'un parçacık yaklaşımı çürütülmüş görünüyordu. Sonra kuantum mekaniği, her iki perspektifinde ışığın ikili doğası hakkındaki kısmi gerçeği yakaladığını ortaya çıkardı. 20. yüzyılın başlarında keşfedilen fotoelektrik etki, parçacık kavramlarını beklenmedik bir şekilde yeniden canlandırdı. Işık, dalga teorisinin düzgün bir şekilde açıklayamayacağı yollarla metal yüzeylerden elektronlar fırlatıyordu. Einstein, 1905 yılında ışığın artık foton olarak adlandırılan ayrık enerji paketlerinden oluştuğunu öne sürdü. Foton modeli, deneysel bağlama bağlı olarak ışığı hem parçacık hem de dalga haline getirdi. Modern fizik, dalga-parçacık ikiliğini kuantum mekaniğinin temeli olarak kabul eder. Işık, girişim ve kırınım deneylerinde dalga davranışı sergiler. Fotoelektrik etki ve Compton saçılması deneylerinde ise parçacık davranışı sergiler. Ne klasik dalgalar ne de klasik parçacıklar kuantum varlıklarını yeterince tanımlayamaz. Newton'un parçacık teorisi, öylece eksik olmasına rağmen modern foton teorisinin temel yönlerini öngörmüştü. Işığın uzayda seyahat eden ayrık varlıkları içerdiğine dair sezgisi kısmi bir gerçeği yakalamıştı. Newton ve Huygens arasındaki tartışma klasik fizik içinde çözülemezdi. İkisi de haklıydı ve ikisi de hayal edemeyecekleri şekillerde yanılıyorlardı. 1687 yılında yayımlanan Doğa Felsefesinin Matematiksel İlkeleri, yani Principia, yazılmış en etkili bilimsel eser oldu. Newton, yeryüzü ve gökyüzü mekaniğini ortak yasalar altında birleştiren matematiksel bir sistem sundu.
Elmaların düşmesine neden olan aynı kuvvetin gezegenleri Güneş'in yörüngesinde tuttuğunu gösterdi. Bu birleşme, doğa felsefesinin kapsamını ve yöntemlerini dönüştüren çarpıcı bir entelektüel başarıyı temsil ediyordu. Eserin kökenleri 1679 ve 80 yıllarında Robert Hooke ile yapılan yazışmalara dayanıyordu. Hooke, gezegenlerin hareketinin iki bileşen kuvvetten kaynaklandığını keşfettiğini iddia ediyordu. Teğetsel bir hareket, eylemsizlikle devam ederken, merkezi bir kuvvet gezegeni Güneş'e doğru çeker. Yörünge, bu iki hareketin kesin matematiksel yasalara göre birleştirilmesinden kaynaklanır. Hooke, merkezi kuvvetin Güneş'ten olan mesafenin karesiyle ters orantılı olarak azaldığını öne sürdü. Bu ters kare yasası, Christopher Wren ve Edmund Halley'nin de şüphelendiği şeyle eşleşiyordu. Ancak hiçbiri, Kepler'in gezegensel hareketin ampirik yasalarını bu kuvvet yasasından türetemedi. Matematiksel ispat, sahip olmadıkları teknikleri ve içgörüleri gerektiriyordu. Aslında Newton, bu matematiğin çoğunu yıllar önce çözmüştü ama yayımlamamıştı. 1684 yılında Halley, Newton'u ziyaret etti ve ters kare kuvvetinin eliptik yörüngeler üretip üretmediğini sordu. Newton hemen ürettiğini ve bunu zaten hesapladığını söyledi. Eski kağıtlarını bulamadı ama ispatı tekrar baştan çalışacağına söz verdi. Bu soru, Newton'un en yoğun yaratıcı dönemini ateşledi ve Principia'yı 2 yıldan kısa bir sürede ortaya çıkardı. Proje, orijinal sorunun çok ötesine geçerek hareketin kapsamlı bir matematiksel incelemesine dönüştü. Birinci kitap, geometrik yöntemler kullanarak merkezi kuvvetler altındaki hareket hakkında genel teoremler geliştirir. İkinci kitap, dirençli ortamlar içindeki hareketi analiz eder ve Kartezyen girdap teorilerini eleştirir. Üçüncü kitapsa, matematiği gerçek güneş sistemimize uygular ve ampirik verilerden gezegen hareketlerini türetir. Soyut matematiği, gözlemlenen göksel olaylarla ilişkilendiren asıl devrim niteliğindeki başarı buydu. Newton, Kepler'in yasalarından evrensel kütle çekiminin varlığının ve matematiksel formunun nasıl çıkarılacağını gösterdi. Daha sonra gezegenlerin karşılıklı kütle çekimsel etkileşimlerinden Kepler'in idealleştirmelerinde yapılması gereken düzeltmeleri öngördü. Principia, kütle, momentum ve kuvvet gibi temel kavramların tanımlarıyla açılır. Bu tanımlar, doğa felsefesinde daha önce belirsiz bir şekilde kullanılan terimlere kesin matematiksel anlamlar kazandırdı. Ardından Newton'un metafiziksel temellerini kuran mutlak uzay ve zaman hakkındaki o ünlü açıklama gelir. Sonra, tüm ardışık argümanların mantıksal temelini oluşturan üç hareket yasası gelir. Newton'un birinci yasası, üzerlerine kuvvet etki etmedikçe cisimlerin dinlenme halinde veya düzgün doğrusal harekette kalmaya devam edeceğini belirtir. Bu eylemsizlik ilkesi Newton'a özgü değildi. Descartes ve Galileo'dan türetilmişti. Newton bu temellerden yola çıkarak, geometrik yöntemler kullanarak çok geniş bir teorem dizisi türetti. Ters kare merkezi kuvvetinin, kuvvet merkezi bir odakta olacak şekilde eliptik yörüngeler ürettiğini kanıtladı. Yörünge periyodunun Kepler'in 3. yasasını tam olarak izleyerek mesafeyle nasıl ilişkili olduğunu gösterdi. Bu sonuçlar, Kepler'in ampirik yasalarını temel ilkelerden türeterek haklı çıkardı. Dünyanın Sistemi başlıklı 3. kitap, soyut matematiği gerçek astronomik gözlemlere uyguladı. Newton, işe gezegen ve ay hareketlerindeki düzenlilikleri tanımlayan 6 olguyla başladı. Daha sonra, gözlemlenen bu kalıplardan evrensel kütle çekimini çıkarmak için kendi akıl yürütme kurallarını uyguladı. Argüman, ketiz bir matematiği ampirik kısıtlamalara gösterilen dikkatli bir özenle birleştiriyordu. Newton, ayın merkezcil ivmesinin dünya yüzeyindeki kütle çekimsel ivmeye eşit olduğunu gösterdi. Ayın yörüngesini korumak için gereken kuvveti hesapladığında, bu yeryüzündeki kütle çekimiyle birebir eşleşti. Bu, yeryüzünde ve gökyüzünde aynı kuvvetin işlediğini doğruladı. Yeryüzü ve gökyüzü alemleri arasındaki o kadim ayrım yıkılarak tek bir birleşik fiziğe dönüştü. Daha sonra tüm gezegenlerin ve uydularının
aynı ters kare yasasına uyduğunu gösterdi. Jüpiter'in uyduları, Satürn'ün uyduları ve Güneş'in gezegenlerinin tümü aynı matematiksel kalıpları izler. Bu evrensellik, tüm uzaya nüfuz eden ve tüm göksel hareketleri yöneten tek bir kuvvetin varlığını gösteriyordu. Newton bu kuvvete kütle çekimi adını verdi ve ilgili kütlelerle orantılı olarak etki ettiğini gösterdi. Matematiksel form, kuvvetin kütlelerin çarpımının aralarındaki mesafenin karesine, bölümüne eşit olmasıydı. Bu durum, gezegenlerin hareketine dair nitel açıklamaların yerini alan kesin bir nicel yasa sağladı. Maddenin her bir parçacığı, diğer her bir parçacığı bu matematiksel kuvvet yasasıyla çeker. Çıkarımlar sarsıcıydı. Tüm fiziksel olayların altında yatan temel bir birliğe işaret ediyordu. Newton'un yöntemi, karmaşık durumları idealleştirmeyi ve ardından sistematik olarak karmaşıklıklar eklemeyi içeriyordu. Önce, sadece kütle çekimi yoluyla etkileşime giren iki cismin hareketini çözdü. Ardından, üçüncü cisimlerden gelen sapmaları ve küresel olmayan kütle dağılımları için düzeltmeleri ekledi. Her adım, teorik tahminlerle gerçek gözlemler arasındaki uyumu artırdı. Güneş'in bozucu etkisinden kaynaklanan ayın hareketindeki düzeltmeleri hesapladı. Dünyanın ekseninin yalpalamasını, ekvatoral şişkinlik üzerindeki gelgit kuvvetleriyle açıkladı. Jüpiter ve Satürn'ün karşılıklı kütle çekimsel çekimlerinin yörüngelerini nasıl hafifçe bozduğunu gösterdi. Bu düzeltmeler, dağınık ve karmaşık gerçek dünya olaylarından kesin tahminlerin nasıl çıkarılacağını gösterdi. Principia, aynı zamanda gelgitleri de kütle çekim teorisinden çarpıcı bir başarıyla türetti. Okyanus gelgitleri, Ay ve Güneş'in dünya üzerindeki farklı kütle çekimsel kuvvetlerinden kaynaklanır. Newton, gelgit yüksekliklerinin döngüleri boyunca Ay ve Güneş'in konumlarına nasıl bağlı olduğunu hesapladı. Matematiksel tahminler, gözlemlenen gelgit kalıplarıyla etkileyici bir ayrıntıyla eşleşti. Yine de Newton, kütle çekimsel teorilerinin açıklayıcı bütünlüğündeki temel sınırlamaları kabul etti. Kütle çekiminin var olduğunu ve kesin matematiksel yasalara göre hareket ettiğini kanıtlamıştı. Ancak kütle çekiminin nasıl işlediğini veya boş uzay boyunca kuvveti hangi mekanizmanın ilettiğini açıklayamadı. Fiziksel temas olmaksızın uzaktan etki. Felsefi olarak sorunlu ve hatta esrarengiz görünüyordu. Özellikle kıta Avrupa'sındaki eleştirmenler, bu yönü mekanik felsefenin standartlarını terk etmek olarak değerlendirip saldırdılar. Descartes ve Leibniz, maddenin diğer maddeyi yalnızca doğrudan fiziksel temas yoluyla etkilediğinde ısrar ediyorlardı. Boşluk boyunca kütle çekimsel çekim, Aristotelesçi gizli niteliklere geri dönerek bu mekanik ilkeyi ihlal ediyordu. Newton'un takipçileri bu felsefi itirazlara karşı savunma yapmakta zorlandılar. Newton'un yanıtı, kütle çekiminin nasıl işlediğinin matematiksel tanımının doğa felsefesi için yeterli olduğu yönündeydi. Kütle çekiminin gerçekten var olması ve keşfedilen yasalara göre hareket etmesi yeterlidir. Bu yasalar, muazzam bir olaylar yelpazesini nicel bir kesinlikle açıklar ve öngörür. Matematiksel sonuçları tam olarak keşfetmeden, mekanik açıklamalar talep etmek erken olabilirdi. Kütle çekiminin farklı eter basıncından veya diğer fiziksel mekanizmalardan kaynaklanabileceğini ima etti. Ancak deneysel kanıtlardan yoksun, salt spekülasyonları kanıtlanmış gerçekler olarak yayımlamayı reddetti. Varsayım uydurmuyorum ilkesi, deneysel kanıtlarla desteklenmeyen açıklayıcı mekanizmalar icat etmemek anlamına geliyordu. Mekanik açıklamalar belirsizliğini korurken, matematiksel kuvvet yasası güvenli bir ampirik temele sahipti. Principia, matematiksel fiziği kendi standartları ve yöntemleri olan ayrı bir disiplin olarak yarattı. Önceki doğa felsefesi ya niteliksel spekülasyon ya da aksiyomlardan, geometrik ispatlardan ibaretti. Newton, ampirik olgularla sınırlandırılmış ve tahminler yoluyla test edilmiş matematiksel teorilerin nasıl inşa edileceğini gösterdi. Bu metodoloji, sonraki tüm kesin bilimler için bir model haline geldi. Eserin etkisi, fiziğin çok ötesine,
genel olarak felsefeye ve entelektüel kültüre uzandı. İnsan aklının doğanın en derin sırlarına nüfuz edebileceğinin somut bir göstergesi oldu. Aydınlanmanın aklın gücüne olan sarsılmaz güveni, büyük ölçüde Newton'un bu muhteşem başarısından beslendi. Farklı disiplinlerdeki düşünürler, kendi alanlarının Newton olmaya çalıştılar. Isaac Newton, simya ve kimyasal süreçler üzerine 1 milyondan fazla kelime yazdı. Bunlar sıradan notlar değil, kariyerinin 10 yıllarını kapsayan yoğun ve sistematik araştırmalardı. Simya metinlerini zahmetli bir şekilde elle kopyaladı. Laboratuvarında tehlikeli deneyler yaptı ve maddenin aktif ilkeleri hakkında teoriler geliştirdi. Newton için simya, optik veya matematik kadar meşru bir araştırmaydı. Kimya ve simya arasındaki modern ayrım, Newton'un zamanında mevcut değildi. Her ikisi de maddenin özelliklerini ve dönüşümlerini gözlem ve deney yoluyla araştırıyordu. Simya, metalürji, tıp, boya yapımı ve diğer pratik kimyasal sanatları içeriyordu. Aynı zamanda baz metalleri altına dönüştürmek gibi daha spekülatif hedeflerin de peşinden koşuyordu. Newton'un simya araştırmaları, maddenin en küçük ölçeklerinde işleyen kuvvetleri anlamayı amaçlıyordu. Parçacıklar arasındaki ince etkileşimlerin kısa mesafeli çekici ve itici kuvvetleri içerebileceğine inanıyordu. Bu mikro düzeydeki kuvvetler, kimyasal reaksiyonları, faz değişimlerini ve malzeme özelliklerini açıklayabilirdi. Simya, mekanik felsefenin açıklayamadığı maddenin davranışları hakkında deneysel kanıtlar sağlıyordu. Descartes gibi mekanik filozoflar, tüm olayları yalnızca maddenin boyutu, şekli ve hareketiyle açıklamaya çalıştılar. Parçacıklar birbiriyle çarpışır ve tıpkı birbirine uyan makine parçaları gibi mekanik olarak kenetlenirlerdi. Ancak bu çerçeve, belirli maddelerin tercihen birleştiği kimyasal yakınlıkları hesaba katmakta zorlanıyordu. Benzer mekanik özelliklere sahip olmalarına rağmen, asit neden bazı metalleri çözer de diğerlerini çözmez? Newton, kimyasal olayları salt mekanik etkileşimlerin ötesindeki aktif ilkelerin yönettiğinden şüpheleniyordu. Parçacıklar birbirlerini kütle çekimine benzeyen ancak farklı ölçeklerde işleyen kuvvetler aracılığıyla çekebilir veya itebilirdi. Bu kuvvetler, seçici kimyasal kombinasyonları ve mekanik açıklamaya direnen diğer olayları açıklayabilirdi. Simyasal deneyler, potansiyel olarak bu gizli kuvvetler hakkında ipuçları ortaya çıkarıyordu. Bitki örtüsündeki doğanın bariz yasaları ve süreçleri hakkındaki el yazması, simyasal kavramları kullanarak bitki büyümesini analiz etti. Aktif ilkelerin toprak ve havadan uygun parçacıkları büyüyen yapılara çektiğini öne sürdü. Bu seçici çekimler, bitkilerin neden belirli unsurları dışlarken diğerlerini bünyesine kattığını açıklıyordu. Bu süreç, belirli maddelerin içsel yakınlıklara göre birleştiği kimyasal reaksiyonlara benziyordu. Newton ayrıca iddiaya göre dönüşümü sağlayan ve bilgelik bahşeden efsanevi madde olan felsefe taşının da peşine düştü. Bu, irrasyonel bir batıl inanç değil, dönemin çerçevesi içinde tutarlı bir araştırma programıydı. Parçacıklar arasında işleyen kuvvetler, kimyasal özellikleri belirliyorsa, bu kuvvetleri değiştirmek maddeleri temelden dönüştürebilirdi. Felsefe taşı, metalik bileşimde sistematik değişiklikleri tetikleyen maddi bir katalizör olabilirdi. Simya metinleri, sırları konuya yabancı okuyuculardan korumak için sıklıkla alegorik ve sembolik bir dil kullanırdı. Newton, pratik kimyasal bilgileri çıkarmak için bu sembolleri deşifre etmeye muazzam bir çaba harcadı. Kadim simyacıların kasıtlı olarak belirsiz bir terminoloji aracılığıyla aktarılan gerçek bir anlayışa sahip olduklarına inanıyordu. Bu, onun kadim bilgeliği kurtarmaya yönelik daha geniş kadim teoloji projesiyle bağlantılıydı. Simyaya nüfuz eden gizlilik, Newton'un önemli fikirleri gizleme yönündeki kendi tercihiyle de örtüşüyordu. Simya çalışmalarını hayatı boyunca tamamen gizli tuttu. Ölümünden sonra yöneticileri kimyasal aparatlarla dolu bir laboratuvar ve deneylerle dolu defterler buldular. Bunlar, onun matematiksel doğa felsefesini tamamlayan yoğun bir pratik programı ortaya koyuyordu. Newton'un aktif ilkelere olan ilgisi, simyasını
fiziğine temelden bağladı. Kütle çekiminin kendisi tamamen mekanik bir çarpışmadan ziyade aktif bir ilke olabilirdi. Madde, salt eylemsizliğin ötesinde belirli hareketlere yönelik içsel eğilimlere sahip olabilirdi. Bu fikirler, mekanik felsefenin her şeyi pasif madde ve temas kuvvetleri yoluyla açıklama programıyla çelişiyordu. Sonraki optik baskılarına eklenen son sorgulama, bu spekülasyonları en açık şekilde ifade ediyordu. Newton, madde parçacıklarının küçük mesafelerde çekmelerini sağlayan kuvvetlere sahip olup olmadığını sordu. Bu kısa mesafeli kuvvetler, kimyasal reaksiyonları, yüzey gerilimini, kılcal hareketi ve diğer olayları açıklayabilirdi. Farklı ölçeklerdeki kuvvetler hiyerarşisi, kimya ve fiziği ortak ilkeler altında birleştirdi. Doğanın en küçük parçacıklar arasındaki karşılıklı çekimler ve itmeler yoluyla işlediğini öne sürdü. Bu kuvvetler, belki de kütle çekimine benzeyen matematiksel yasaları izleyerek mesafeyle değişiyordu. Kimyasal yakınlık, ısı, elektrik ve manyetizma parçacık seviyesindeki kuvvetleri içerebilirdi. Bu vizyon, kuvvetleri matematiksel alan teorileri altında birleştiren sonraki fiziği öngörüyordu. Newton'un simyadaki deneysel çalışmaları, optik deneyleriyle metodolojik olarak devamlılık içindeydi. Her ikisi de dikkatli gözlem, değişkenlerin kontrollü manipülasyonu ve sistematik kayıt tutmayı içeriyordu. Prizmalara ve lenslere getirdiği aynı ampirik titizlikle simyasal maddelere yaklaştı. Aradaki fark, yöntemde değil, simyanın daha büyük teorik belirsizliğinde ve sembolik dilindeydi. Bazı akademisyenler, Newton'un simya çalışmalarının onun kütleçekim kuvveti anlayışını doğrudan etkilediğini savunur. Kimyadan maddenin aktif ilkelere sahip olduğunu öğrenmek, fizikte mekanik olmayan kuvvetleri akla getirmiş olabilirdi. Felsefe taşı, maddeyi en aktif ve güçlü haliyle temsil ediyordu. Kütle çekimi de benzer şekilde tüm maddeye evrensel olarak nüfuz eden aktif gücü temsil ediyordu. Diğer akademisyenlerse Newton'un kamusal fiziği ile özel simyası arasındaki süreksizlikleri vurgular. Principia'nın sade matematiksel stili, simyasal endişeler veya terminoloji hakkında hiçbir ipucu vermez. Newton, simyasal spekülasyonları yayımlanmış doğa felsefesinin dışında kasıtlı olarak bıraktı. Güvenli matematiksel ispatlarla belirsiz kimyasal teoriler arasında katı bir ayrım sürdürdü. Her iki perspektifte Newton'un karmaşık entelektüel pratiği hakkındaki kısmi gerçeği yakalar. Zihni, matematiksel mekanik, optik deneyler, kimyasal operasyonlar ve teolojik çalışmalar arasında akıcı bir şekilde hareket ediyordu. Sonraki nesillerin ayrı ve ilgisiz disiplinler gördüğü yerde o bağlantılar ve analojiler görüyordu. Yayınlanmış metinlerde açık olmasa bile bu birlik Newton'un düşüncesinde mevcuttu. Simya çalışmaları, el yazmalarının erişilebilir hale geldiği 20. yüzyıla kadar büyük ölçüde bilinmeden kaldı. Bu keşif, standart tarihlerde tamamen bulunmayan boyutları ortaya çıkararak Newton araştırmalarında devrim yarattı. Aydınlanma mitolojisinin rasyonel mekanik Newton'u yerini daha karmaşık bir tarihi figüre bıraktı. Doğayı ve ilahiliği aynı anda anlamaya yönelik çoklu yollar izlemişti. Modern kimya, bazı simyasal sezgileri haklı çıkarırken diğerlerini tamamen reddetti. Dönüşüm, felsefe taşı aracılığıyla olmasa da nükleer reaksiyonlar yoluyla mümkündür. Kimyasal reaksiyonlar, yalnızca mekanik çarpışmaları değil, atomlar arasındaki kuvvetleri de içerir. Newton'un aktif ilkelerin maddeyi yönettiği şüphesi, gerçek bir içgörü içeriyordu. Deneysel tekniği, teorik çerçevenin nihai başarısızlığına rağmen sonraki kimyayı etkiledi. Ayrıntılı kayıt tutmayla, dikkatli sistematik deneyler standart uygulama haline geldi. Kimyasal reaksiyonları yöneten nicel yasaların aranması, Newton'un matematiksel yaklaşımını izledi. Daha sonra kimyagerler, onun geçerli metodolojisini geçersiz teorisinden ayırdılar. Newton, kadim uygarlıkların doğa ve Tanrı hakkında sahip olduğu, ancak kaybolan veya yozlaşan derin bir bilgiye sahip olduğuna inanıyordu. Bu romantik bir nostalji değil,
onun tüm entelektüel programını şekillendiren sistematik bir yorum çerçevesiydi. 10 yıllarını kadim metinleri inceleyerek, mitolojileri karşılaştırarak ve kadim teoloji adını verdiği şeyi yeniden inşa ederek geçirdi. Kadim teoloji, Tanrı'nın Nuh'a ve ilk atalara vahyettiği orijinal gerçekleri temsil ediyordu. Bu çerçeve, Newton'un miras aldığı ve dönüştürdüğü Rönesans geleneklerinden ortaya çıktı. Marsilio Ficino ve Giovanni Pico della Mirandola gibi akademisyenler, pagan filozofların kısmi ilahi bilgiye sahip olduğunu savunmuşlardı. Platon, Pisagor, Hermes Trismegistus ve İncil vahyi arasındaki bağlantıların izini sürdüler. Newton bu yaklaşımı benimsedi, ancak onu deneysel olarak daha temelli ve tarihsel olarak daha eleştirel hale getirdi. Orijinal dinin, İsa'nın daha sonra yeniden onayladığı iki basit emirden oluştuğuna inanıyordu. Tanrı'yı tam bir bağlılıkla sevmek ve komşunu kendin gibi sevmek. Bu saf tek tanrıcılık, Nuh, İbrahim, İshak, Yakup ve Musa aracılığıyla İsraillilere inmişti. Ancak diğer uluslar, gerçeklerin parçalarını korurken orijinal dini putperestliğe yozlaştırdılar. Newton'un devasa el yazması, Theologiae Gentilis, Origines Philosophicae, bu yozlaşmanın nasıl meydana geldiğini yeniden inşa etti. Kadim rahipler, tek gerçek Tanrı'ya ibadeti, karmaşık çok tanrılı sistemlere dönüştürdüler. Yine de orijinal tek tanrıcılığın izleri felsefi okullarda ve gizem dinlerinde varlığını sürdürdü. Pisagor, Mısır ve Babil'deki seyahatleri sırasında otantik bilgeliği öğrenmişti. Pisagor sistemi, gerçek doğa felsefesini sembolik bir formda kodladığı için Newton'u özellikle büyüledi. Pisagor'un dünyanın güneşi temsil eden merkezi bir ateşin etrafında hareket ettiğini öğrettiği varsayılıyordu. Bu güneş merkezli kozmoloji, Kopernik'i 2000 yıl önceden öngörmüştü. Newton'un yorumuna göre kadim bilgeler, güneş sisteminin gerçek yapısını anlamışlardı. Newton, antik tapınak mimarisini kozmolojik bilgiyi kasıtlı olarak somutlaştıran yapılar olarak analiz etti. Süleyman Tapınağı ve Vesta'ya adanmış pagan tapınakları, kutsal ateşlerin etrafında merkezlenmiş dairesel tasarımlar kullanıyordu. Bu mimari özellikler, güneşi, doğanın merkezi ateşi olarak alan güneş merkezli sistemi sembolize ediyordu. Orijinal dini uygulamada ibadet ve doğa felsefesi birleşikti. İlk gerçek din kurumunun bir tasarımının tapınaklar aracılığıyla dünyanın çerçevesini önermek olduğunu yazdı. Antik tapınaklar, insanların kozmosu, Tanrı'nın gerçek tapınağı olarak incelemesine yardımcı olan modeller olarak hizmet ediyordu. Dini mimari, sembolizmi anlayan inisiyeler için erişilebilir olan bilimsel gerçeği kodluyordu. Bu, kadim bilgeliğin neden bu kadar belirsiz, alegorik formlarda ortaya çıktığını açıklıyordu. Kadim teoloji çerçevesi, Newton'un simya ve doğa felsefesine yaklaşımını da şekillendirdi. Genel olarak simya metinleri, yozlaşmadan korumak için sembolik dil aracılığıyla aktarılan kadim kimyasal bilgiyi koruyor olabilirdi. Bu alegorileri deşifre etmek, deneysel teknikleri ve teorik içgörüleri kurtarabilirdi. Newton, yeni gerçekler keşfetmiyor, kadim insanların zaten bildiği şeyleri yeniden keşfediyordu. Bu perspektif, Newton'un çalışmasını kendi gözünde devrimci olmaktan ziyade, temelde onarıcı ve restore edici hale getirdi. Hem doğal hem de ilahi meseleler hakkındaki kadim bilgeliği kurtarmayı amaçlıyordu. Modern felsefe, kadim bilgelerin ulaştığı zirvelerden aşağı düşmüştü ve restorasyona ihtiyacı vardı. Principia, Pisagor'un sahip olduğu matematiksel doğa felsefesinin kurtarılmasını temsil ediyordu. Newton'un kronolojik çalışmaları, astronomik kanıtlar kullanarak antik tarih için doğru zaman çizelgeleri oluşturmaya çalıştı. Antik metinler, tutulmalar ve gezegen dizilimleri gibi göksel olaylara atıflar içeriyordu. Newton, bu astronomik olayların gerçekte ne zaman meydana geldiğini hesaplayarak tarihi olayları kesin olarak tarihlendirebilirdi. Bu, kadim uygarlıkların ve kültürel aktarımların gerçek sırasını ortaya çıkaracaktı. Düzenlediği Antik Krallıklar kronolojisi, Mısır ve Yunan tarihinin
geleneksel tarihlendirmesine meydan okudu. Newton, standart kronolojilerin bu uygarlıkların eskiliğini abarttığını savundu. Bu hataları düzelterek tüm kadim bilgeliğin nihayetinde İncil'deki atalardan geldiğini gösterdi. Bu, İbrani vahyinin sözde daha eski pagan geleneklerine karşı önceliğini haklı çıkardı. Proje, ortak kökenler arayan farklı kültürlerdeki mitolojik geleneklerin ayrıntılı analizini içeriyordu. Newton, aynı temel hikayelerin Yunan, Mısır ve Yakın Doğu mitolojisinde nasıl varyasyonlarla ortaya çıktığının izini sürdü. Bu paralellikler, farklı kültürlerin koruduğu ve değiştirdiği orijinal bir kaynağı gösteriyordu. Karşılaştırmalı mitoloji, kadim halklar arasındaki tarihi bağlantıları ve bilgi aktarımlarını ortaya çıkardı. Newton, Fenikeli denizcilerin kadim bilgeliği, uygarlıkları birbirine bağlayan ticaret yolları aracılığıyla yaydığına inanıyordu. Astronomik bilgiyi, dini kavramları ve felsefi fikirleri Akdeniz dünyasına aktardılar. Bu durum, bariz bir doğrudan teması olmayan uzak kültürler arasındaki benzerlikleri açıklıyordu. Kadim küreselleşme, deniz ticaret ağları aracılığıyla gerçekleşmişti. Ayrıca antik gizem dinlerinin inisiyasyon uygulamaları aracılığıyla ezoterik bilgiyi nasıl koruduğunu da inceledi. Eleusis gizemleri ve benzeri kültler, aşamalı vahiy yoluyla gerçekleri kamuoyuna açıklanmaktan koruyordu. İnisiyeler, ritüel aşamalarında ilerledikçe giderek daha derin sırları öğreniyorlardı. Bu hiyerarşik bilgi sistemi, otantik gelenekleri korurken yozlaşmayı önlüyordu. Newton'un önemli fikirleri gizleme pratiği bu kadim modeli yansıtıyordu. Derin gerçeklerin, onları düzgün bir şekilde almaya hazırlıklı olmayanların önüne atılmaması gerektiğine inanıyordu. Daha derin anlamları, görünüşte basit ifadelerin arkasına gizleyen Pisagor tarzı, Newton'un kasıtlı stratejisi haline geldi. Genel açıklamayı, yalnızca gizli anlamı ayırt edebilen usta okuyucular tarafından anlaşılacak şekilde yazdı. Bu, Newton'un yayımlanmış eserlerinde farklı kitlelere erişilebilir, çoklu anlam düzeyleri yarattı. Sıradan okuyucular, matematiksel ispatlar ve deneysel açıklamalar buldular. İnisiyasyon sahibi okuyucularsa, teolojik çıkarımları ve kadim bilgelik gelenekleriyle bağlantıları fark ettiler. Newton, dikkatlice hazırlanmış bir belirsizlik aracılığıyla aynı anda birden fazla kitleyle iletişim kurdu. Kadim teoloji çerçevesi, Newton'un doğa felsefesini testis karşıtı teolojisine doğrudan bağladı. Orijinal din, 4. yüzyıldaki yozlaşma, testis hatalarını getirmeden önce saf, tek tanrıcılıktı. Benzer şekilde, orijinal doğa felsefesi, Orta Çağ'daki düşüşten önce matematiksel yasaları ve güneş merkezli kozmosu anlıyordu. Her ikisinin de eleştirel burs ve ampirik araştırma yoluyla saf formlarına geri döndürülmesi gerekiyordu. Newton kendini, kademeli olarak yaklaşan kehanet edilmiş bir restorasyon döneminde yaşıyor olarak görüyordu. Protestan reformu, gerçek dini kurtarmaya başlamıştı ama eksik kalmıştı. Doğa felsefesindeki kendi çalışması, kadim bilgeliği geri getiren daha geniş bir reforma katkıda bulunuyordu. Bilim ve teoloji, Tanrı'nın gerçeği insanlığa ifşa etme planına birlikte katılıyordu. Bu vizyon, Newton'un tarihi rolünü ve entelektüel misyonunu anlamasını şekillendirdi. O, gelenekten kopan modern bir devrimci değil, kayıp bilgiyi geri getiren bir onarıcıydı. Kadimler, sonraki nesillerin yozlaştırdığı veya unuttuğu temel gerçekleri biliyorlardı. Newton'un görevi, gelecek nesillere aktarmak üzere bu bilgeliği kurtarmak ve arındırmaktı. Modern akademisyenler, Newton'un kadim teoloji çerçevesini ne kadar ciddiye alacaklarını tartışıyorlar. Bazıları bunu, onun ciddi bilimsel çalışmasından kopuk, marjinal bir hobi olarak görüyor. Diğerleri ise, araştırmaları boyunca motivasyonlarını ve yorumlama stratejilerini temelden şekillendirdiğini savunuyor. Kanıtlar, bunun Newton'un kendini anlaması ve entelektüel kimliği için gerçekten merkezi olduğunu gösteriyor. Çerçeve aynı zamanda Newton döneminin bilgi ve tarih hakkındaki daha geniş kültürel varsayımlarını da yansıtıyordu. 17. yüzyıl düşünürlerinin çoğu, insan öğreniminin antik çağlardan beri gerilediğine inanıyordu. İlerleme,
tamamen yeni gerçekler keşfetmekten ziyade kayıp bilgeliği kurtarmak anlamına geliyordu. Newton'un kadim teolojisi, kendi bağlamı içinde entelektüel açıdan saygın bir konumdu. Yine de Newton bu projeyi, çağdaşlarına kıyasla alışılmadık bir yoğunluk ve sistematik bir titizlikle sürdürdü. Kronolojik hesaplamaları ve mitolojik karşılaştırmaları sıradan bir antikacı ilgisinin çok ötesine geçti. 10 yıllarını fiziğe getirdiği aynı enerjiyle kadim bilgelik geleneklerini yeniden inşa etmeye adadı. Bu, Newton için çevresel bir merak değil, asıl işinin ta kendisiydi. Newton'un fikirleri felsefeyi, fizik ve matematiği devrimcileştirdiği kadar derinden dönüştürdü. 1700'lerden itibaren aydınlanma çağının her büyük düşünürü, onun eserinin felsefi çıkarımlarıyla hesaplaşmak zorunda kaldı. Metodolojisi, metafiziği ve matematiksel başarıları 18. yüzyıl boyunca felsefe için gündemleri belirledi. Bu dönemi anlamak, Newton'un sadece bilimsel önemini değil, felsefi merkeziyetini de kabul etmeyi gerektirir. John Locke, Newton'u şahsen tanıyordu ve felsefi konumları birbirlerini önemli ölçüde etkiledi. Locke'un ampirizmi, Kartezyen doğuştan gelen fikirleri reddederek bilginin temeli olarak duyusal deneyimi vurguluyordu. Zihnin başlangıçta boş bir levha, tabula rasa olduğunu savunuyordu. Bu, Newton'un deneysel felsefesiyle ve tamamen rasyonalist metafiziğe karşı şüpheciliğiyle uyumluydu. Her ikisi de dikkatli gözlemin teorik spekülasyonu kısıtlaması gerektiğinde ısrar etti. Ancak Locke, yalnızca duyusal deneyimin doğa hakkında kurabileceği şeylerin sınırlarını da fark etti. Uzam ve hareket gibi birincil nitelikleri, renk ve tat gibi ikincil niteliklerden ayırdı. Birincil nitelikler, nesnelerin kendisine aitken, ikincil nitelikler insan algısına bağlıydı. Bu çerçeve, matematiksel doğa felsefesini ampirist bilgi felsefesiyle uzlaştırmaya çalıştı. Newton, Locke'un uzay, töz ve maddi gerçeklik bilgimiz hakkındaki düşüncelerini etkiledi. Locke, uzayın bir töz mü, bir özellik mi, yoksa saf bir ilişki mi olduğu konusunda zorlandı. Newton'un mutlak uzay kavrayışı bir çözüm sundu. Ancak Locke bunu hiçbir zaman tam olarak onaylamadı. Yazışmaları temel metafiziksel ve epistemolojik sorular hakkında devam eden bir diyaloğu ortaya koyuyor. George Berkeley, kısmen Newton mekaniğine ve Locke'un ampirizmine yanıt olarak idealist felsefeyi geliştirdi. Var olmak, algılanmaktır diyen Berkeley, yalnızca zihinlerin ve fikirlerin var olduğunu savunarak maddi tözü tamamen reddetti. Fiziksel nesneler, zihinler tarafından algılanan duyusal fikirlerin koleksiyonlarıydı. Bu radikal hamle, Locke'u rahatsız eden, görünüş ve gerçeklik arasındaki uçurumu ortadan kaldırdı. Berkeley ayrıca, Newton'un mutlak uzayına ve kalkülüsüne felsefi ve matematiksel gerekçelerle saldırdı. Algıdan bağımsız olarak var olan mutlak uzayın, ampirik bir anlam ifade etmediğini savundu. Kalkülüs, ne bir şey ne de hiçbir şey olan sonsuz küçük niceliklerin tutarsız kavramlarına dayanıyordu. Bu eleştiriler, sisteminin başarısının yerini almasa da Newton'un temellerindeki gerçek gerilimleri ortaya çıkardı. David Hume, Newton yöntemini insan doğasına ve ahlaka uygulamak için en sistematik girişimi sürdürdü. İnsan Doğası Üzerine Bir İnceleme adlı eseri, ahlaki konulara deneysel yöntemi sokma girişimi alt başlığını taşıyordu. Hume, Newton'un fizik için başardığını, psikoloji ve etik için yapmayı amaçlıyordu. Bu, insanın zihinsel yaşamında ampirik düzenlilikler bulmayı ve bunları açıklayan genel ilkeler çıkarmayı gerektiriyordu. Hume'un nedensellik analizi, doğrudan Newton'un metodolojisi ve onun felsefi temelleriyle etkileşime girdi. Newton, tümevarım kullanarak kütle çekiminin varlığını olgulardan çıkardığını iddia ediyordu. Ancak Hume, tümevarımın kendisinin gelenek ve alışkanlığın ötesinde rasyonel bir gerekçesi olmadığını savundu. Gözlemlenmeyen vakaların gözlemlenenlere benzeyeceğini kesin olarak kanıtlayamayız. Nedensellik, deneyimimizdeki olayların sürekli birlikteliğine indirgenir. Hume'un bu radikal analizine göre zihnimiz
belirli türdeki olayların düzenli olarak diğerlerini takip ettiğini gözlemler ve buna göre alışkanlıklar oluşturur. Ancak nedenler ve sonuçlar arasındaki zorunlu bağlantıları asla doğrudan algılayamayız. Nedensel güç veya kuvvet fikri, ampirik bir keşif değil, psikolojik bir yansıtmadır. Bu şüpheci argüman, tüm Newtoncu girişimi felsefi olarak baltalama tehdidinde bulundu. Eğer tümevarımın rasyonel bir temeli yoksa, o zaman Newton'un olgulardan yaptığı çıkarımlar gerekçelendirilemez hale gelir. Hareket ve kütle çekimi yasaları, alışılagelmiş beklentilerden daha fazla kesinliğe sahip olamaz. Hume'un analizi, daha sonra Kant'ın kendisini dogmatik uykusundan uyandırdığını söylediği o büyük felsefi krizi yarattı. Yine de Hume'un kendisi, Newton'un başarısından derinden etkilenmişti ve onu itibarsızlaştırma niyetinde değildi. Yaşam ve bilim için yeterli olan pratik kesinlik de mutlak felsefi kesinlik arasında ayrım yaptı. Newton'un yöntemi, nihai gerekçesi felsefi olarak belirsiz kalsa bile etkili bir şekilde çalışır. Neden başarılı olduğunu tam olarak açıklayamadığımızı kabul ederken, tümevarımı güvenilir bir şekilde kullanabiliriz. Kıta Avrupası filozofları, Newton'un çalışmalarıyla İngiliz ampiristlerinden daha farklı bir şekilde ilgilendiler. Voltaire, 1730'lar ve 40'lar boyunca Fransa'da Newton'un en büyük popülerleştiricisi oldu. Newton felsefesinin Unsurları adlı eseri, Principia ve Optiği, ileri matematik bilmeyen, eğitimli okuyucular için sundu. Voltaire, Newton'u dini batıl inançlara ve felsefi dogmatizme karşı aklın gücünün bir örneği olarak savundu. Émile du Châtelet, Principia'nın bugün hala standart olmaya devam eden kesin Fransızca çevirisini üretti. O, Newton'un çalışmasını hem teknik hem de felsefi olarak derinden anlayan parlak bir matematikçiydi. Yorumları zor pasajları netleştirdi ve Newton fiziğini Leibniz metafiziğine bağladı. Du Châtelet, rakip felsefi geleneklerden gelen içgörülerin nasıl sentezleneceğini gösterdi. 1715 ve 16 yılları arasındaki Leibniz-Clark yazışmaları, sonraki tartışmalar için felsefi açıdan çok önemli hale geldi. Leibniz, yeter sebep ilkesini ihlal ettiği için Newton'un mutlak uzayına saldırdı. Samuel Clarke, uzay, Tanrı'nın her yerde hazır ve nazır oluşu ve ilahi eylem arasındaki bağlantıları dile getirirken Newton'u savundu. Bu fikir alışverişi, rasyonalist ve ampirist yaklaşımlar arasındaki temel anlaşmazlıkları kristalize etti. Bu tartışmalar 18. yüzyıl boyunca canlı kaldı ve Avrupa çapındaki düşünürleri etkiledi. 1770'ler boyunca Kant'ın uzay, zaman ve nedensellikle boğuşurken gelişimini şekillendirdiler. Kant, hem rasyonalist metafiziğin hem de ampirist şüpheciliğin ölümcül zorluklarla karşı karşıya olduğunu fark etti. Hiçbiri, Newton biliminin doğa hakkında sentetik bilgiye nasıl ulaştığını yeterince açıklayamıyordu. Kant'ın eleştirel felsefesi, Newton'un rahatsız edici bir şekilde somutlaştırdığı rasyonalist-ampirist ikiliğini aşmaya çalıştı. Uzay ve zaman, ne nesnelerin kendilerinin nesnel özellikleridir, ne de yalnızca ampirik ilişkilerdir. Aksine, tüm olası deneyimi yapılandıran duyusal sezginin saf formlarıdır. Bu onları hem zorunlu kılar, hem de insan bilişinden bağımsız gerçekliğin özellikleri olmaktan çıkarır. Kant, Newton'un yasalarının zorunlulukla geçerli olduğunu, çünkü zihinlerimizin deneyimi nasıl yapılandırması gerektiğini yansıttıklarını savundu. Nedensellik, Hume'un iddia ettiği gibi ampirik olarak keşfedilmez veya rasyonalistlerin savunduğu gibi saf akıldan çıkarılmaz. Aksine, nedensellik, nesnel deneyimi mümkün kılan, anlama yetimizin dayattığı bir kategoridir. Bu, hem Newton'un başarısını hem de fiziğin nihai gerçeklik hakkında ortaya çıkarabileceklerinin sınırlarını açıkladı. Newton'un Kantçı yeniden yorumu 19. yüzyıl boyunca Alman felsefesine hakim oldu. Newton'un fiziğini mutlak uzay ve ilahi eylem hakkındaki metafiziksel taahhütlerinden ayırdı. Matematiksel yasalar, Newton'un teolojik ve metafizik çerçevesi reddedilirken korunabilirdi. Bu ayrım,
1800'ler boyunca ortaya çıkan seküler bilimsel dünya görüşünü mümkün kıldı. Bu arada pratik bilim, Newton'un yöntemlerini yeni alanlara genişleterek ilerledi. Lagrange ve Laplace, Newton fiziğini yeni matematiksel tekniklerle yeniden formüle ederek analitik mekaniği geliştirdiler. Gezegen hareketlerini benzeri görülmemiş bir hassasiyetle tahmin etmede muazzam başarılar elde ettiler. Laplace, meşhur bir şekilde gök mekaniğinin Tanrı hakkında hiçbir hipoteze ihtiyacı olmadığını iddia etti. Bu sekülerleşme, Newton'un niyetlerini tamamen tersine çevirdi. Çünkü o, fiziği, ilahi eylemi ortaya çıkaran bir araç olarak görüyordu. Aydınlanma, Newton'u rasyonel ve seküler araştırmanın koruyucu azizi olarak benimsedi. Sadece matematiksel fiziğe odaklanarak onun teolojisini, simyasını ve kehanet çalışmalarını bastırdılar veya görmezden geldiler. Kutladıkları Newton, tarihi kişiyle çok sınırlı bir benzerlik taşıyan mitolojik bir yapıydı. 19. yüzyıl, Newton mekaniğinin elektromanyetizma, termodinamik ve istatistiksel fiziğe yayıldığını gördü. Elektromanyetik alanları yöneten Maxwell denklemleri, Newton'un deneylerden matematiksel genelleme yapma yöntemlerini izledi. Gazların kinetik teorisi, Newton mekaniğini moleküler harekete uygulayarak termodinamik olayları açıkladı. Her başarılı fiziksel teori, matematiği ampirik kısıtlamayla birleştiren Newton çerçevesini benimsedi. Yine de Newton fiziğinin yeterince açıklayamadığı anomaliler birikmeye başladı. Merkür'ün yörüngesi, kütle çekimsel tahminlerle tutarsızlıklar gösterdi. Işığın hızı, tüm referans çerçevelerinde sabit görünüyordu ve bu Newton'un göreliliğiyle çelişiyordu. Atomik olaylar, klasik mekanikte imkansız olan kesintili enerji seviyeleri gerektiriyordu. Einstein'ın 1905 ve 1915 yıllarındaki görelilik teorileri, Newton mekaniğini temelden yerinden etti. Uzay ve zaman mutlak değil, referans çerçevelerine göredir ve uzay zaman dokusuna iç içe geçmiştir. Kütle çekimi bir kuvvet değil, kütle ve enerjinin neden olduğu uzay zaman eğriliğidir. Bu revizyonlar, Newton'un yasalarını mükemmel yaklaşımlar olarak korurken, temel çerçevesini alt-üst eder. 1920'lerde başlayan kuantum mekaniği, Newton determinizmini daha da radikal bir şekilde baltaladı. Atomik ölçeklerdeki fiziksel süreçler, yalnızca başlangıç koşullarının cehaletini değil, indirgenemez bir rastlantısallığı içerir. Klasik varsayımların aksine, parçacıkların aynı anda kesin konumları ve momentumları yoktur. Kuantum teorisinin matematiksel çerçevesi, Newton mekaniğine çok az benzerlik gösterir. Yine de Newton'un daha geniş metodolojik mirası, bu devrimci dönüşümler boyunca varlığını sürdürdü. Fizik, Newton'un modelini izleyerek matematiksel teoriyi deneysel testle birleştirmeye devam ediyor. Yasalar, olası davranışları kısıtlayan diferansiyel denklemler olarak formüle edilir. Teoriler, gözlemin doğrulayabileceği veya yanlışlayabileceği kesin tahminler yaparak başarılı olur. Bilim felsefesi, Newton'un çalışmalarının doğrulama ve teorik eksik belirlenim hakkında gündeme getirdiği sorunları tartışmaya devam ediyor. Birden fazla teori, aynı verilere uyabildiğinde, gözlemler teori seçimini nasıl kısıtlar? Meşru bilimsel hipotezi, yanlışlanamaz metafiziksel spekülasyondan ayıran şey nedir? Newton'un varsayım uydurmuyorum ilkesi, bilimsel gerçekçilik ve metodoloji hakkındaki çağdaş tartışmalarla hala güncelliğini koruyor. Newton'un sistemi hiçbir zaman tam olarak çözemediği ve sonraki bilimin acımasızca ortaya çıkardığı derin gerilimler içeriyordu. Metodolojik beyanları, hipotez uydurmadan, olgulardan sonuçlar çıkarmayı vurguluyordu. Oysa temel çerçevesi, doğrudan gözlemlenmesi imkansız olan mutlak uzay hakkındaki metafiziksel taahhütlere dayanıyordu. Ampirist söylemle rasyonalist pratik arasındaki bu uçurum, başından beri eleştirmenleri rahatsız etti. Mutlak uzay doktrini, Newton'un fiziğinin formüle ettiği şekliyle çalışması için gerekliydi. Hareket yasaları, gerçek ivmeyi göreceli konumdaki yalnızca görünürdeki değişikliklerden ayırmayı gerektirir. Mutlak hareket olmadan, tüm hareket referans çerçevesine göreceli olduğu için,
ikinci yasa ampirik olarak boş hale gelir. Yine de Newton, mutlak uzay ve zamanın doğrudan ölçülemeyeceğini açıkça kabul etti. Kuvvetlerin mutlak ivmeye ampirik erişim sağladığını savunarak bunu çözmeye çalıştı. Hareketteki gerçek değişiklikler, cisimler üzerine uygulanan kuvvetlerden kaynaklanır. Dönen kovanın suyundaki gerilim gibi gözlemlenebilir etkileri aracılığıyla kuvvetleri tespit edebiliriz. Ancak kuvvetleri tanımlamak, zaten gerçek hareketi görünürdeki hareketten ayırmayı varsaydığı için bu argüman döngüseldir. Kova deneyi, dış referans cisimlerinden bağımsız mutlak dönüşü göstermeyi amaçlıyordu. Kova döndüğünde, su sonunda onunla birlikte döner ve kenarlara tırmanarak içbükey bir yüzey oluşturur. Newton, su kova ile birlikte hareket ettiğinde bile şekil değişikliği meydana geldiği için bunun gerçek dönüşü gösterdiğini savundu. Dönüş, çevredeki maddi cisimlere değil, uzayın kendisine göre olmalıdır. Ernst Mach, 1800'lerin sonlarında bu akıl yürütmeyi eleştirerek alternatif yorumlara işaret etti. Belki de suyun şekli, evren boyunca uzaktaki kütlelere göre dönüşe tepki veriyordur. Tüm yıldızlar, sabit bir kova etrafında dönseydi, aynı etki meydana gelebilirdi. Bu durum, Newton'un mutlak hareketi ampirik olarak gösterdiği iddiasını zayıflattı. Einstein'ın genel göreliliği, eylemsizlik etkilerinin madde dağılımına bağlı olduğunu göstererek nihayetinde Mach'ın sezgisini haklı çıkardı. Kütle, uzay zamanı büçer ve bu eğrilik, eylemsizlik referans çerçevelerini yerel olarak belirler. Eylemsiz ve eylemsiz olmayan hareket arasındaki ayrım devam eder. Ancak mutlak değil, dinamiktir. Uzay, neyin ivme sayılacağını belirleyen sabit bir yapıyla bağımsız olarak var olmaz. Newton'un kütle çekim teorisi, Kartezyenlerin ve Leibnizcilerin acımasızca vurguladığı uzaktan etki sorunuyla yüzleşti. Güneş, Dünya'ya 93 milyon millik boş uzay boyunca nasıl kuvvet uygulayabilir? Mekanik felsefe, nedensel etkileşim için cisimler arasında temas talep ediyordu. Kütle çekimsel çekim, Orta Çağ felsefesinin terk ettiği o gizli sempatileri çağrıştırıyor gibi görünerek bu ilkeyi ihlal ediyordu. Newton bu zorluğu fark etti. Ancak kütle çekiminin varlığının ve yasasının matematiksel ispatının mekanik kuruntuları gölgede bıraktığında ısrar etti. Kütle çekimsel etkileri mekanik olarak iletebilecek eter ortamları hakkında özel olarak spekülasyonlar yaptı. Ancak deneysel destekten yoksun bu tür spekülasyonları yayımlamayı reddetti. Ampirik temeli olmayan açıklamalar uydurmaktansa mekanizma hakkındaki cehaleti kabul etmek daha iyiydi. Bu metodolojik duruş felsefi olarak cesurdu ama Newton'u tutarsızlık suçlamalarına karşı savunmasız bıraktı. Kendi merkezi kuvvetini bu gereklilikten muaf tutarken diğerlerinden mekanik açıklamalar talep ediyordu. Leibniz ve Huygens, girdap teorilerinin en azından detaylar spekülatif kalsa bile mekanizmalar önerdiğini savundu. Newton'un yaklaşımı, gerçek fiziksel açıklama hedefini tamamen terk etmiş gibi görünüyordu. Daha sonra fizik, Newton'un mekanik bir indirgeme olmadan matematiksel olarak kesin kuvvetleri kabul etme isteğini haklı çıkardı. Elektromanyetik kuvvetler de benzer şekilde boş uzayda maddi bir ortam olmadan çalışır. Kuantum alan teorisi, kuvvetleri mekanik parçacık çarpışmalarıyla değil, alan denklemleriyle tanımlar. Mekanik açıklama talebi, temel fizik için çok kısıtlayıcı olduğunu kanıtladı. Yine de modern kuvvetler, Newton'un öngöremeyeceği çok önemli açılardan Newtoncu kütle çekiminden temelden farklıdır. Tüm mesafeler boyunca anında değil, sonlu bir hızda yayılırlar. Kaynak kütlelerdeki değişikliklerin, uzay zaman boyunca ışık hızında seyahat eden uzak cisimleri etkilemesi zaman alır. Newton'un anlık uzaktan etkisi sadece açıklanmamış değil, aynı zamanda ampirik olarak da yanlıştı. Işığın parçacık teorisi, Newton fiziğindeki bir başka büyük sınırlamayı göstermektedir. Işığın dalgalardan ziyade parçacıklardan oluştuğuna dair etkileyici argümanlar sundu. Işık düz çizgiler halinde seyahat ederek, engellerin etrafından kırılan sesin aksine keskin gölgeler üretir.
Yansıma, yüzeylerden seken parçacıkların esnek çarpışmasına benzer. Ancak Newton'un teorisi, ince zarlardaki renkler gibi olayları yeterince açıklayamadı. Işık neden sabun köpüklerinden bazen yansır ve bazen tahmin edilemez bir şekilde geçer? Newton, parçacıkları dönüşümlü olarak yansımaya veya iletime yönlendiren nöbetler önerdi. Bu nöbetler, parçacık temellerine beceriksizce aşılanmış, dalga benzeri özellikler gerektiriyordu. Young'ın 1801 yılındaki çift yarık deneyi, parçacık teorisine karşı yıkıcı kanıtlar sağladı. Değişen aydınlık ve karanlık bantlara sahip girişim desenleri, dalga davranışını açıkça gösterdi. İki yarıktan geçen parçacıklar, bu tür desenler üretemezdi. 1800'lerin ortalarına gelindiğinde, dalga teorisi optiğe tamamen hakimdi. Sonra 1900 civarında keşfedilen fotoelektrik etki, parçacık kavramlarını beklenmedik bir şekilde diriltti. Işık, metallerden dalga teorisinin düzgün bir şekilde açıklayamayacağı yollarla elektronlar fırlatıyordu. Einstein, ışığı ayrık enerji paketleri olarak ele almanın, gözlemleri mükemmel bir şekilde açıkladığını gösterdi. Modern foton kavramı, teorisinin yanlış olmasına rağmen Newton'un sezgisinin yönlerini haklı çıkardı. Dalga parçacık ikiliği nihayetinde her iki klasik resmi de aşarak ne parçacıkların ne de dalgaların kuantum varlıklarını yeterince tanımlamadığını gösterdi. Işık, deneysel bağlama bağlı olarak hem dalga hem de parçacık özellikleri sergiler. Newton ve Huygens her ikisi de kısmen haklıydı ve her ikisi de temelden yanılıyordu. Kuantum ölçeklerindeki doğanın davranışı, klasik kavramlara tamamen meydan okur. Newton'un metodolojisi, tümevarımsal temkinlilikle teorik cesaret arasında gerilimler yarattı. Hipotetik spekülasyon olmadan tümevarım kullanarak olgulardan sonuçlar çıkardığını iddia etti. Yine de evrensel kütle çekimi, dramatik teorik sıçramalarla gözlemlenebilir kanıtların çok ötesine geçti. Yalnızca dünyadaki nesneleri ve görünür gök cisimlerini test etmişti. Sonsuz uzay boyunca her yerdeki tüm maddeye tahmin yürütmek muazzam teorik riskler içeriyordu. Deneysel erişimin ötesinde sayısız potansiyel istisna veya sınırlama var olabilirdi. Newton'un 3. kuralı bu evrenselleştirmeyi haklı çıkarıyordu. Ancak kuralın kendisi olgulardan türetilmemişti. Doğa felsefesini mümkün kılmak için varsayılan metodolojik bir ilkeydi. David Hume'un tümevarım eleştirisi bu güvenlik açığını sistematik olarak ortaya çıkardı. Gözlemlenen hiçbir sürekli birliktelik miktarı, gelecekteki vakaların zorunlu olarak geçmiş vakalara benzemesi gerektiğini kanıtlamaz. Tümevarımın işe yaradığını tümevarımsal olarak kanıtlayamayız. Çünkü bu argüman sorunun kendisini varsayar. Newton'un sınırlı kanıtlardan çıkardığı kendinden emin genellemeler, iddia ettiği kesinlikten yoksundu. Tümevarım sorunu, pratik bilimsel başarıya rağmen felsefi olarak çözülmemiş durumdadır. Tümevarımsal çıkarımı, rasyonel olarak gerekçelendirebildiğimiz için değil, işe yaradığı için kullanmaya devam ediyoruz. Newton'un metodolojisi muhteşem bir şekilde başarılı oldu. Ancak mantıksal temelleri güvensiz kaldı. Pratik başarıyla felsefi gerekçelendirme arasındaki bu uçurum, çağdaş bilimde de varlığını sürdürüyor. Newton'un teolojik çerçevesi de kamusal doğa felsefesiyle gerilimler yarattı. Tanrı'nın dünyada sürekli hareket ettiğine, kozmik düzeni ilahi müdahale yoluyla koruduğuna inanıyordu. Oysa yayımlanmış fiziği, doğayı mekanik olarak işleyen matematiksel yasalar tarafından yönetiliyor gibi ele alıyordu. İlahi eylemin doğa yasasıyla nasıl ilişkili olduğu çözümsüz kaldı. Eğer Tanrı istikrarı korumak için gezegen yörüngelerini ara sıra ayarlamak zorundaysa, o zaman doğa yasaları tek başına yeterli değildir. Bu, yaratılışın kusurlu olduğunu ve Leibniz'in iddia ettiği gibi ilahi bir düzeltme gerektirdiğini gösterir. Ancak yasalar tamamen hükmediyorsa, o zaman Tanrı'nın rolü, deistlerin savunduğu gibi ilk yaratılışa indirgenir. Newton, doğa yasalarının özelliğini baltalamadan aktif bir ilahi yönetim istiyordu. Sapkın teolojisi, kamuoyundan gizlediği ek komplikasyonlar yarattı. Genel açıklamadaki teolojik ifadeler,
yalnızca tartışmalara aşina olanlar tarafından tespit edilebilecek Ariusçu imalar taşır. Newton aynı anda fiziği herkes için erişilebilir kılarken, ustalar için sapkın teolojiyi kodluyordu. Bu ikiyüzlülük, entelektüel dürüstlükle hayatta kalma zorunluluğu arasında sıkışıp kalmış, o imkansız durumunu yansıtıyordu. Newton'un teolojik ve simyasal el yazmalarının bastırılması, çarpık bir miras yarattı. Aydınlanma düşünürleri onu, dini önyargılardan arınmış, saf, rasyonel, bilimsel araştırmayı somutlaştırdığı için kutladılar. Gerçek Newton, teoloji ve simyaya fizikten daha fazla enerji ayırmıştı. Tüm bu alanları birleştiren birleşik vizyonu, ayrı ve uyumsuz parçalara bölündü. Modern fizik, metodolojik içgörüleri korurken, Newton'un belirli fiziksel doktrinlerinin çoğunu terk etmiştir. Mutlak uzay ve zaman gitti. Yerini görelilikçi uzay zaman aldı. Kütle çekim kuvveti gitti. Yerini uzay zaman eğriliği aldı. Deterministik yörüngeler gitti. Yerini kuantum olasılık genlikleri aldı. Yine de Newton'un öncülük ettiği matematiksel fizik, tüm fiziksel bilimlerin temeli olmaya devam ediyor. Doğanın kesin matematiksel yasaları izlediği fikri, devrimci teori değişikliklerine rağmen merkezde kalmaya devam ediyor. Teoriden tahminler çıkarmak ve bunları deneysel olarak test etmek, günümüzde bilimsel pratiği tanımlamaktadır. Belirli teorileri sınırlı kalsa bile, Newton bu standartları oluşturdu. Newton'u anlamak, görünüşte birbirinden farklı uğraşların, onun zihninde nasıl tutarlı bir bütün oluşturduğunu kavramayı gerektirir. Fizik, teoloji, simya ve tarih arasındaki modern disiplin sınırları onun için mevcut değildi. Tüm bu araştırmalar aynı nihai amacı hedefliyordu. Yaratılış aracılığıyla Tanrı'nın doğasını ve iradesini ortaya çıkarmak. Doğa felsefesi, İncil tefsiri ve simyasal deneyler birleşik gerçeği arayan farklı yöntemlerdi. Newton, Tanrı'nın farklı okuma yöntemleri gerektiren birden fazla kitapta ilahi bilgeliğin izlerini bıraktığına inanıyordu. Doğa kitabı, matematiksel yasalar ve düzenli olaylar aracılığıyla Tanrı'nın gücünü ve zekasını ortaya koyar. Kutsal kitap, peygamberlik ve tarihi metinler aracılığıyla Tanrı'nın insanlık için iradesini ve planını ortaya koyar. Kadim felsefi ve simyasal metinler, orijinal vahyin yozlaşmış parçalarını korur. Düzgün bir şekilde yorumlandığında ve arındırıldığında, üç kaynakta nihayetinde aynı gerçeklerde birleşir. Doğa felsefesi, hareketi ve kuvveti yöneten matematiksel yasaları keşfeder. Teoloji, yozlaşmış teslis doktrinlerinin altında yatan saf tek tanrıcılığı kurtarır. Simya, mekanik etkileşimlerin ötesinde maddenin dönüşümlerini yöneten aktif ilkeleri ortaya çıkarır. Kadim bilgelik çerçevesi, hepsinin orijinal ilahi vahiyden türediğini göstererek bu alanları birleştirdi. Tanrı hem doğal hem de ahlaki gerçekleri Nuh'a ve atalara vahyetti. Onların soyundan gelenler bu bilgeliği çeşitli kültürel gelenekler aracılığıyla aktardılar ve onu kusurlu bir şekilde korudular. Newton'un görevi, orijinal birleşik bilgiyi geri getirmek için bu gelenekleri kurtarmak ve arındırmaktı. Onun teslis karşıtı teolojisi tesadüfi değil, tüm bu vizyonun merkezindeydi. Teslis inancı, Orta Çağ'daki gerileme sırasında doğa felsefesini etkileyen aynı türden bir yozlaşmayı temsil ediyordu. Tıpkı skolastik Aristotelesçiliğin doğanın matematiksel yasalarını gizlemesi gibi, teslis metafiziği de basit, tek tanrılı gerçeği gizliyordu. Her ikisinin de sonradan eklenen birikintilerden arındırılmış, orijinal kaynaklara dönüş yoluyla reforma ihtiyacı vardı. Newton'un Tanrı'yı mutlak anlamda bir ve her yerde hazır ve nazır olarak kavraması, onun fiziğini temelden şekillendirdi. İlahi her yerde bulunma, Tanrı'nın sonsuz varlığı aracılığıyla uzayın kendisini oluşturarak her yerde var olduğu anlamına gelir. Bu, uzayı fiziksel bir kaptan ziyade ilahi bir niteliğe benzetir. Uzayın birliği ve sürekliliği, Tanrı'nın birliğini ve bölünemezliğini yansıtır. Benzer şekilde, zamanın mutlak akışı, tüm olayları sıralayan Tanrı'nın ebedi süresini temsil eder. Geçmiş, şimdi ve gelecek,
ebedi bir şimdi içinde, Tanrı için aynı anda var olur. Ancak yaratıklar zamanı, geri döndürülemez bir şekilde akan anların ardışıklığı olarak deneyimlerler. Mutlak zaman, tüm değişim ve hareketin gerçekleştiği çerçeveyi sağlar. Kütle çekiminin kendisi, madde yoluyla iletilen mekanik bir kuvvetten ziyade doğrudan ilahi bir eylem olabilir. Tanrı'nın iradesi tüm maddi cisimler arasında evrensel olarak çekici kuvvetler uygulayarak kozmosu korur. Matematiksel ters kare yasası, Tanrı'nın gezegen hareketlerini nasıl yönetmeyi seçtiğini açıklar. Doğa yasası, düzenli ve öngörülebilir eylem yoluyla tezahür eden ilahi iradedir. Bu, Newton'un matematiksel yasaların sınırlı gözlemsel kanıtlara rağmen evrensel olacağına dair güvenini açıklar. Tanrı'nın rasyonel ve tutarlı doğası, ilahi eylemin her yerde kek tip ilkeleri izlemesini sağlar. Tüm yaratılışı tek bir Tanrı yönettiği için sonsuz uzay boyunca aynı yasalar işler. Matematiksel boğa felsefesi, fiziksel gerçekliğe damgasını vuran ilahi rasyoneliteyi ortaya çıkarır. Newton'un simyası, mekanik felsefenin yetersiz çerçevesini tamamlayacak aktif ilkeleri aradı. Maddeyi pasif ve eylemsiz olarak ele alan saf mekanizma, kimyasal yakınlığı veya yaşamsal süreçleri açıklayamazdı. Ancak seçici kombinasyonları yönlendiren aktif ilkelerle aşılanmış madde, yalnızca mekanizmaların yapamayacağı şeyi başarabilirdi. Bu ilkeler, mikroskobik ölçeklerde işleyen Tanrı'nın devam eden yaratıcı faaliyeti olabilirdi. Felsefe taşı, maksimum ilahi erdemi somutlaştırarak, maddeyi en aktif ve mükemmelleştirilmiş haliyle temsil ediyordu. Dönüşüm, bu aktif ilkelerin baz metallere aktarılmasıyla ve onların temel doğalarının dönüştürülmesiyle mümkün olabilirdi. Bu sihir değil, mekanik açıklamaların başarısız olduğu alanlara genişletilmiş doğa felsefesiydi. Simya, matematiksel fiziği tamamlayarak maddedeki ilahi eylemin yönlerini araştırdı. Newton'un İncil kehaneti çalışmaları, Tanrı'nın tarihin gelişimi için planını ortaya çıkararak bu çerçeveye uyuyordu. Daniel ve vahiy, gerçek dinin yozlaşmasının ve nihai restorasyonunun zaman çizelgesini şifreledi. Bu kehanetleri anlamak, insanlık tarihinin ilahi takdirde nerede durduğunu gösterdi. Newton, nihai reformasyon öncesinde o uzun süredir tahmin edilen dinden sapma döneminde yaşadığını hesapladı. Kronolojik çalışmaları, kadim bilgelik geleneklerinin nasıl geliştiğini ve etkileşime girdiğini gösteren doğru zaman çizelgeleri oluşturdu. Bu tarihi çalışma, antikacı bir merak değil, bilginin aktarımını anlamak için çok önemliydi. Mısırlıların, Yunanlıların ve İbranilerin orijinal vahyi nasıl paylaştıklarının ve yozlaştırdıklarının izini sürmek, hangi geleneklerin otantik gerçeği koruduğunu aydınlattı. Tarih, Newton'un onarıcı projesi aracılığıyla tersine çevirmeyi amaçladığı o yozlaşmayı ortaya çıkardı. Tüm bu araştırmaların altında yatan metodolojik birlik, dikkatli gözlem ve metin eleştirisine odaklanıyordu. İster prizmaları inceliyor, ister el yazmalarını okuyor veya kimyasal deneyler yapıyor olsun, Newton titiz ampirik yöntemler uyguladı. Kanıtları eleştirel bir şekilde tarttı, kaynakları sistematik olarak karşılaştırdı ve sonuçları dikkatlice çıkardı. Aynı entelektüel erdemler doğa felsefesini ve İncil çalışmalarını yönetir. Newton'un fizikteki deneyciliği, kutsal yazıları gözlemsel veriler olarak ele alan teolojik yöntemine kadar uzandı. El yazması varyantlarını karşılaştırdı, örnekleri sınıflandıran bir doğa tarihçisi gibi tutarsızlıkları ve sonradan eklemeleri not etti. Metin eleştirisi, yozlaşmaları tespit ederek otantik vahyi insan müdahalelerinden ayırdı. Teolojiye yönelik bu ampirik yaklaşım, kutsal yazıları bir bütün olarak ilham edilmiş gibi ele alanları skandala sürükledi. Benzer şekilde simyası da sonuçları kaydeden ve gözlemlere dayalı prosedürleri değiştiren sistematik deneyleri içeriyordu. Simyasal otoriteleri eleştirmeden kabul etmedi. İddiaları laboratuvar çalışmaları yoluyla test etti. Bu deneysel tutum, diğerlerinin temelde farklı türden araştırmalar gördüğü alanlardaki yaklaşımını birleştirdi. Newton için bilgi,
konu ne olursa olsun her zaman ampirik temellendirme gerektiriyordu. Matematiksel boyutta Newton'un çeşitli araştırmalarını deneysel yöntemden daha az belirgin olsa da birleştirdi. Doğa felsefesi, hareket yasalarında ve kütle çekim teorisinde matematiği açıkça kullandı. Ancak kronoloji de astronomik referanslardan tarihleri belirleyen matematiksel hesaplamalar kullandı. Kehanet yorumu bile sayısal kalıpları ve zamansal hesaplamaları içeriyordu. Newton matematiği, yaratılışı rasyonel ilkelere göre düzenleyen ilahi aklın bir yansıması olarak gördü. Gezegen hareketlerinin matematiksel uyumu, Tanrı'nın estetik ve rasyonel mükemmelliğini ortaya koyar. Kadim bilgeler bunu fark etmişti. Bu da Pisagor'un felsefede neden matematiksel ilişkileri vurguladığını açıklar. Matematik, tüm olayların altında yatan ilahi bilgeliğe ayrıcalıklı erişim sağlar. Bu birleşik vizyon, Newton'un birden fazla zorlu alandaki olağanüstü motivasyonunu ve üretkenliğini açıklar. O, birbiriyle ilgisiz hobilerle uğraşan bir amatör değil, tek bir kapsamlı hedefi tam bir bağlılıkla takip eden biriydi. Her araştırma, Tanrı'nın doğasını anlamaya ve orijinal ilahi vahyi kurtarmaya katkıda bulundu. Bu durum, çalışmalarına sadece entelektüel merakın ötesinde varoluşsal bir aciliyet ve kişisel bir anlam kazandırdı. Ayrıca çalışmalarının çoğunu çevreleyen gizliliği de açıklar. Sapkın teolojiyi ortaya çıkarmak, göreve devam etme yeteneğini yok ederdi. Eksik simyasal spekülasyonları yayımlamak, kutsal bilgiyi yozlaşmaya veya alaya maruz bırakırdı. Newton, kolektif anlayışı ilerletecek şeyleri yayımlarken, kamuoyuna açıklanmaya uygun görmediği şeyleri gizledi. Buradaki trajedi, bu birleşik vizyonun Newton'un ölümünden sonra bozulmadan kalamamış olmasıdır. Yöneticileri, itibarını korumak için teolojik ve simyasal el yazmalarını bastırdı. Aydınlanma, Newton'u çalışmalarını yönlendiren teolojik çerçevenin ta kendisini reddederek seküler, rasyonalist olarak benimsedi. O, sterilize edilmiş Newton, tarihi figürle çok az benzerlik taşıyordu. Modern Newton araştırmaları, birleşik vizyonu el yazması kanıtlarından özenle yeniden inşa etmiştir. Artık fizik, teoloji ve simyanın Newton için entegre bir entelektüel sistem oluşturduğunu anlıyoruz. Bu kabul, yayımlanmış eserlerini nasıl yorumladığımızı dönüştürerek, daha önce görünmeyen anlam katmanlarını ortaya çıkarıyor. Genel açıklamadaki teolojik ifadeler, sonradan akla gelmiş düşünceler değil, tüm Principia'yı motive eden temel inançları ifade eder. Yine de bizim entelektüel dünyamız, onunkinden temelden farklı olduğu için Newton'un perspektifini tam olarak geri getiremeyiz. Bilim ve dinin ayrı, örtüşmeyen alanları işgal ettiğini varsayıyoruz. Ampirik araştırmayı, metafiziksel spekülasyondan, Newton'dan çok daha keskin bir şekilde ayırıyoruz. Disipliner bölünmelerimiz, Newton'un bariz bulduğu bağlantıları görmemizi engelliyor. Bu birleşik vizyon, aynı zamanda Newton'un tam olarak çözemediği gerçek gerilimleri ve çelişkileri de içeriyordu. İlahi eylemin doğa yasasıyla nasıl ilişkili olduğu, kavramsal olarak sorunlu kaldı. Maddenin içsel aktif ilkelere sahip olup olmadığı veya tamamen ilahi iradeye bağlı olup olmadığı belirsizdi. Matematiksel tanımla fiziksel açıklama arasındaki ilişki devam eden kafa karışıklığı yarattı. Bu gerilimler, sonraki düşünürleri bilimsel açıklama hakkındaki temel soruları ele almaya zorlayarak üretken olduklarını kanıtladı. Fizik, doğanın nasıl davrandığını matematiksel olarak tanımlamayı mı, yoksa neden böyle davrandığını açıklamayı mı amaçlar? Ampirik bilimi, gerçekliğin nihai doğası hakkındaki metafiziksel taahhütlerden ayırabilir miyiz? Newton'un çalışmaları, bu sorunları kaçınılmaz olarak gündeme getirerek felsefi açıklama gerektirdi. Bu nedenle mirası hem bilimsel hem de felsefidir ve araştırmanın kendisini nasıl tasarladığımızı şekillendirir. Newton'un yarattığı matematiksel fizik, tüm kesin bilimler için model oldu. Ancak eserinin ortaya çıkardığı felsefi gerilimler, bilimsel yöntem ve gerçekçilik hakkındaki tartışmaları yönlendirmeye devam ediyor. Belirli çözümlerini terk ettikten sonra bile,
Newton'un tanımladığı sorunlarla hala boğuşuyoruz. Newton'u bir bütün olarak anlamak, kamusal fiziğini, özel teolojisi ve simyası ile bütünleştirmek, şaşırtıcı bir menzile ve derinliğe sahip bir zihni ortaya çıkarır. Matematik, fizik, astronomi, optik, teoloji, tarih, kronoloji ve kimyada en üst düzeylerde uzmanlaştı. Daha da dikkat çekici olanı, başkalarının sadece ayrılık gördüğü yerde bu alanlar arasında derin bağlantılar gördü. Bu sentetik vizyon, başardığı her şeye hayat verdi. Birleşik Newton, büyük zihinlerin nasıl çalıştığını ve bilimsel devrimi neyin yönlendirdiğine dair varsayımlarınıza meydan okur. Dini ve metafiziksel taahhütlerden arınmış, saf rasyonel bir araştırma hayal ederiz. Newton, gerçek tarihin dini inanç ve bilimsel yöntemin iç içe geçtiği, çok daha karmaşık bir yapı olduğunu gösteriyor. Onun sapkın teolojisi ve simyasal araştırmaları, fiziğinin önündeki engeller değil, gerçeği arayan, kapsamlı bir arayışın ayrılmaz parçalarıydı.